Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisine ayak basmıştı Silmina ve babası Murat. Mardin'in ıssız, kurak arazileri yolda yoldaş olurken baba kıza, taştan ve kerpiçten yapılma evler hoş geldiniz diye göz kırpıyordu. Bu taze burnunda midyatlı küçük aileye. Silmina, okuduğu sınıf öğretmenliği bölümünden yeni mezun olmuştu. Üniversite hayatı dolu dolu geçmiş, kendini birkaç alanda geliştirmişti. Babasının ona 10. yaş gününde aldığı fotoğraf makinesini eline aldığından beridir tek tutkusu fotoğraf çekmekti. Bu nedenle ikinci sınıfa geçtiğinde dönem başında fotoğrafçılık kulübüne kaydını yaptırmış, aldığı 3 yıllık kurs ile artık yarı profesyonel bir fotoğrafçı olmuştu. Mardin'e gelme sebepleri, cerrahilikten aile hekimliğine geçiş yapan babası Murat Bey'in tayinini istemesiydi. Selmina, o hep resimlerde gördüğü Mardin'e üstelik en ünlü ilçesi olan Midyat'a geldikleri için çok sevinmişti. Burada gezip görecek, fotoğraf çekebilecek çok güzel yerler vardı. Murat Bey kızına buruk bir gülümsemeyle baktı. Annesi Oya'ya ne kadar da çok benziyordu. Gülüşü, ses tonu, bakışları tıpkı oydu. Bazen Allah'ın kendisine verdiği bir hediye olarak görüyordu kızını. Karısını kaybettikten sonra sabrederek isyan etmeden çektiği acının hediyesi. Araba yolda hızla yol almaya devam ederken yakıcı güneş ikindi vaktinin gelmesiyle etkisini azaltmaya başladı. Uzun çorak arazi yeniden kerpiçten ve tuğladan yapılma evlerle süslenmeye başlandığında baba kız uzun ve yorucu yolculuğun ardından Midyat'a gelmişlerdi. Sermina heyecanla fotoğraf makinesini eline aldı. Yavaş giden arabanın camını sonuna kadar açıp sokakta oynayan çocukları, kapının önünde oturup sohbet eden kadınları ve yüzünde yaşadıkları acıların izlerini taşıyan yaşlı kadınların fotoğraflarını çekmeye başladı. Bir süre sonra genzine dolan bir garip havayı gözlerini kapatıp ciğerlerini doldurma isteğini bastıramayan Sermina, fotoğraf makinesinin bacaklarının üstüne koyup başını camdan dışarıya çıkarttı. Gözlerini kapatıp derin bir nefes çekti ciğerlerine. Toprak ve huzur kokuyordu bu memleket. Sermina, kızım, geldik. Arabanın durduğunu bile fark edemeyen Sermina, babasının seslenmesiyle korkuyla yerinden sıçradı. Öyle ki az kalsın fotoğraf makinesini dizlerinden aşağıya düşürecekti. İlk önce makinesinin boynuna asan Sermina, torpidodaki pet şişeyi alarak büyük bir yudum içti. Ardından şişeyi elinde tutarak çantasını boynuna taktı ve arabanın kapısını yavaşça açarak arabadan indi. Etrafına şöyle bir göz gezdirdikten sonra sağlık ocağının önünde olduklarını anladı ve babasının yanına hızla ilerledi. Onu izleyen siyah gözlerin farkında olmadan babasına sımsıkı sarılıp etrafa gördüklerini saçmaya başlamıştı. Murat Bey Midyat'ı bırakın, Mardin'in hatta Türkiye'nin en güçlü aşiretlerinden olan Yağızoğlu aşiretinin veliahtı Mert Yağızoğlu ile konuşuyordu. Buralara gelmekle belki de hayatının ikinci en iyi kararını almışım Mert Bey. Sahi sizi tanıştırmadım. Bu kızım Sermina. Sermina, bu bey de Mardin'in büyük bir aşiretlerinden ve buralardaki toprakların sahibi olan Yağızoğlu aşiretinin ağası Mert Yağızoğlu. Sermina masmavi gözlerini dipsiz karanlık kuyularda birleştirdiğinde kendisini oldukça rahatsız hissetmişti. Peki bu rahatsızlığın nedeni neydi? Yeni biriyle tanışmayı sevmemesi belki de en gerçekçi nedeni olabilirdi. O siyah incilerde her türlü duygu vardı. Acı, heyecan, burukluk ve mutluluk. Belki de bilmediği daha çok duygu. Selmina adının Mert olduğunu öğrendiği adamın gözlerinin içine bakmaya devam ederken bembeyaz elini Mardin'in çorak topraklarında kavrulup yanmış bir tenin hükmüne bıraktı. Mert ise bu tanışmadan karşısındaki kızın kendisine olan bakışlarından ve içindeki garip histen bir çıkarımda bulunmaya çalışıyordu. Genç sayılabilecek bir yaştaydı ve dikkat ettiği için her zaman fit olan bir vücuda sahipti. Diğer aşiret ağalarının çocuklarının yaptığı gibi okulunu Mardin dışında okumamıştı. O topraklarına aşık bir adamdı. Yüksek lisansı dahil olmak üzere bütün okul hayatı bu şehirde geçmişti. Seviyordu Mardin'i. Havasını, suyunu, taşını, toprağını, her şeyini seviyordu. Bu toprakların kızı olan Asmin'ini de seviyordu. Bir gözyaşına dünyayı yakacak kadar sevgisi, kalbi de bütün benliğiyle ona aitti. Peki kendisi neden bu yeni tanıştığı kızdan alamıyordu? Kendini ona çeken neydi? Beyaz teni mi, masmavi deniz gibi gözleri mi? Yoksa masum bakışları mı? Hangisiydi? Merhaba, ben Sermina. Tanıştığıma çok memnun oldum. Merhaba, ben Mert Yağızoğlu. Ben de tanıştığıma çok memnun oldum Sermina Hanım. Küçük bir tanışma faslından sonra Mert, baba kızın yanından yarın akşam konakta babasının yemeğe beklediğini söyleyerek ayrıldı ve aile şirketine gitmek üzere arabasına binip gözden kayboldu. Sermina, Midyat'ın kara gözlü ağasının etkisinden çıkmaya çabalarken babası ile birlikte sağlık ocağının içine doğru yürümeye başladı. Bırakın beni, hepinizi öldüreceğim. Bu inandığınız Rabbiniz de size yardım edemeyecek. Sermina kısık da olsa duyduğu bu kelimelerle irkilmişti. Kim böyle bir kelime kurabilirdi ki?
Hem bu sesler nereden geliyordu? Başını iki yana sallayarak silkinip kendisine gelmeye çalıştı. Yolculuk esnasında güneş başına geçmiş veya yorgunluktan hayali sesler duymaya başlamış olabilirdi. Sermina, kızım haydi gel, neden dikiliyorsun orada? Murat Bey kızının gelmediğini anlayınca onu yanına çağırdı. Bekleme koltuğunda oturan siyah çarşaflı kadının kızına olan bakışlarını hiç beğenmemişti. Sermina daldığı tuhaf düşüncelerden sıyrıldı ve babasının ardından doktorun odasına doğru yürümeye başladı. Birkaç adım sonra babası kapıyı çaldı ve birlikte içeriye girdiler. Kendilerini 30'lu yaşların başında, esmer, elar gözlü, güleç yüzlü bir doktor karşılamıştı. Babası telefonda görüştüğü yeni doktor arkadaşı Hakan ile tanışıp kısa bir sohbet ettikten sonra kızını da onunla tanıştırdı. Bir saatin ardından Sermina babasıyla sağlık ocağından ayrılıp yeniden arabaya bindi ve yeni evlerine doğru yol almaya başladılar. Dar yollardan geçerken çocuk sesli bir şarkı gibi Selmia'nın yüreğini okşuyordu. Arabaları sağlık ocağının 4 sokak aşağısında bahçeli, tek katlı küçük bir evin önünde durdu. Murat Bey arabayı park ederken Selmina çoktan bahçeyi keşfetmeye başlamıştı. Rengarenk çiçekleri kokluyor, bu da yetmiyormuş gibi hepsini bir anne şefkatiyle okşuyordu. Çiçekleri oldu olası çok severdi. Kızım, haydi gel eşyaları taşıyalım. Bahçeyi yarın sabahta keşfedersin. Bugün çok işimiz var. Babasının seslenmesiyle arabalarına doğru yürüyen Selmina, babasının evin kapısını açmasıyla eşyalarını eve taşımaya başladı. Bir süre sonra yeni komşular da kendilerine yardım etmeye gelmişlerdi. Yaklaşık 5 saatin ardından eşyalar taşınmış ve çoğu eşya yerlerine yerleştirilmişti. Hazır eşyalı bir ev olduğu için Selmina ve babası sadece kendilerine ait olan eşyaları getirmişlerdi. Şimdi de komşuların yapıp getirdikleri yemekleri yiyorlardı. Babacığım, yarın kalan işleri de halleder, sonra da çarşıya gidip eksiklerimizi alırım, olur mu? Tamam kızım, o zaman arabayı sana bırakıyorum. Yarın lazım olacak. Hem ben de yürüyüş yapmış olurum. Sağlık ocağı çok uzakta değil. Aman da benim biricik babam kızını mı düşünürmüş? Yerim ben senin gibi babayı. Son lokmasını da yedikten sonra babasının boynuna sarılan Selmina onu öpücüklere boğdu. Murat Bey de yemeğini yemeyi bitirdikten sonra birlikte sofrayı toparladılar. Selmina bulaşıkları yıkarken babası da bahçedeki patlak ampulü değiştirip tahta masa ve sandalyeleri evin önündeki küçük avluya yerleştirdi. 20 dakika sonra Selmina elinde tepsiyle bahçeye girip babasını gülümseyerek baktı. Buradaki ilk akşamımızda ilk çayımızı içelim dedim ve çay yaptım. Selmina demlikteki sıcak çayı bardaklara doldurup bir sandalye çekip oturdu. Hava ılıktı. Rüzgar hafif hafif esse de insanı üşütmüyordu. Selmina çiçeklerin kokusunu içine çekerken bir yandan da yudum yudum sıcak çayını içiyordu. İzmir'de denize karşı bir midye keyfi kadar olmasa da yine de bu çay keyfinden çok daha haz almıştı. Kızım artık buralı sayılırız. Uzun bir süre burası bizim yuvamız olacak. İzmir'den sonra alışman zor olacak ama bir olup bunu aşacağız. Aşacağız değil mi kızım? Selmina babasının elini sıkıca tutup defalarca kez öptü. Onun gözlerindeki endişeyi görebiliyordu. Babacığım sen beni merak etme. Bak buradaki Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuru yapacağım. Ücretli öğretmenlik için. Başvurum sonuçlanana kadar fotoğraf makinemle bol bol gezer dururum artık. Bu sırada da rahat durmaz kendim gibi deli dolu arkadaşlar bulurum. Öncekilere nasıl alıştıysak buna da öyle alışacağız bir şekilde. Sen benim yanımda ol yeter. Haydi yatalım artık çok yorulduk. Ben yatakları çay demlenirken hazırlamıştım. Tamam kızım haklısın yatalım. Sabah erken kalkıp işe gideceğim. Murat Bey bahçe kapısını ve evin kapısını kilitledikten sonra odasına giderken Sermina da mutfakta bardakları yıkadı. İki salon bir oda orta büyüklükte olan evlerinde artık herkesin kabuklarına çekilme vakti gelmişti. Sermina üzerine değiştirip odasının ışığını kapattı ve annesinin hamileyken kendisi için elleriyle yaptığı bez bebeğine sarılıp duasını etti ve kendisini uykunun kollarına bıraktı. Murat Bey ise rahmetli karısı Oya'nın resmini göğsüne bastırmış, gözyaşları içinde dua ederek uyuyakalmıştı. Anne, seni çok özledim. Ben de kızım, ben de seni çok özledim. Sermina etrafına korkuyla bakıyordu. Anne, neden buradayız? Çok korkuyorum. Ne olur gidelim buradan. Mezarlıkta gece yarısı ne işimiz var? Selmina annesinin elinden sıkı sıkı tutmuş, karanlık mezarlıkta tek ışık olan yere doğru onu çekiştirmeye başlamıştı ama nafileydi. Annesi bir heykel gibi yerinde öylece duruyordu. Anne, anne ne olur gidelim buradan. Kızım gidemem, sen de gidemezsin. Neden anne, neden? Ne olur gidelim. Selmina hıçkırıklarının arasında gözyaşlarını silerek annesini ikna etmeye çalışıyordu. Burası içini ürpertiyordu. Olduğu olası mezarlıklardan korkuyordu. Gidemeyiz kızım, olmaz. Selmina annesine gitmek için yalvarırken annesinin gözleri aniden simsiyah oldu. Ten rengi grimsi bir renge dönerken tırnakları uzuyordu. Uzayan tırnakları Selmina'nın eline ve bileğine batıyordu. Anne, canım acıyor yapma. Çığlıklar içinde elini kurtarmaya çalışan Selmina duyduğu sesle sanki hiç kötü değilmiş gibi daha da kötü olmaya başlamıştı.
Eğer Mert'e karşı bir duygu hissedersen bunu canınla ödersin Selmina. Mert'ten uzak duracaksın. Anladın mı kızım? Selmina daha bir söz söylemeden annesi aniden tırnaklarını sapladığı yerden çıkardı ve onu hızla yere fırlatıp gözden kayboldu. Hızla yere düşen Selmina nefes alamamaya başlayıp gözleri gökyüzü gibi kararmaya başlarken bir süre sonra bilincini yitirmişti. Hayır, Selmina gördüğü kabusun etkisi çığlık atarak uyandı. Elini boğazına götürüp derin nefesler almaya başladı. Neden böyle bir kabus görmüştü? Rüyalarında kendisine hep iyi davranan annesi neden kendisine bu kadar kötü davranmış, canını yakmıştı. Çok korkuyordu. Titreyen elleriyle gözyaşlarını silerek yatağına geri uzandı. Ellerini açıp lisedeki din kültürü dersindeki öğretmeninden öğrendiği duaları okumaya başladı. Dualarını okumayı bitirdiğinde tam gözleri kapatıp uyuyacakken duyduğu fısıltıyla yerinden sıçradı. Kim var orada? Korkuyla babasının uyanmasından korkarak kısık sesle sorduğu sorunun cevabı çok gecikmedi. Selmina, bu söylenenlerden sonra yatağındaki nevresimine sarılmış, heykel gibi dona kalmıştı. Cinli hakim, el cinli hakim. Bir gece önce, Asmin gördüğü rüyayla huzursuzca yerinde kıpırdandı. Alnından akan ter damlaları göz çatağına doğru ince bir yol çiziyordu. Selmina diye belirli belirsiz sayıklarken içinde oluşan hislerle uyanmak, yatağından kalkmak istedi ama yapamadı. Erva, Asmin'in bu haliyle çok eğleniyor, üzerine ağırlığını verip onun yatağından kalkmasına bir türlü izin vermiyordu. Mert'i elimden alacak o kız buraya adım attığı anda bütün hayatım yerle bir olacak. Gelmemeli, buraya ayak basmamalı. Eğer ki buraya ayak basarsa daha beni tanımadan kabus olurum. Kimse ama hiç kimse Mert'i, kocamı benden alamaz. Asmin içinden çığlık çığlığa, yarı göğü inletircesine Selmina'ya yapacaklarını sıralarken, Ervah odanın içinde sessizce gezinip, Selmina ile ilgili gelecekten haberler, vesveseler verip çırpınışlarını izlemeye devam ediyordu. Neo, kocanın başka bir kadına gitmesinin ihtimali bile eteklerini tutuşturdu. O kızı bu topraklara adım attığı an, Mert'in kaderi o olacak. Asmin düşünce gücüyle halasının cini olan Ervah ile konuşmaya devam ederken, kocası Mert hiçbir şeyden habersiz yanında uyuyordu. Kes sesini Ervah. Selmina Mert'in kaderi olmayacak. Olamaz. Eğer Mert beni bırakırsa mahvolurum. Ve ben mahvolursam tüm mahallini kendimle beraber yakarım. Şimdi kötülük olan her şeyi seviyorum Asmin. Senin ve halanın yanında durma nedenim de içinizdeki bu saf kötülük. Emin ol ki o kızın eli yarın Mert'in eline değecek ve sen tüm mahallini yakıp kül edeceksin. Ervah sus ve beni iyi dinle. Eğer Mert ile Selma denilen o kız yarın göz göze bile gelirse onunla uğraşmanı ve buradan göndermeni istiyorum. Ervah'ın morali Asmin'in sözleriyle yerine gelirken yeni oyuncağının bir an önce bu topraklara ayak basmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Bu oyun için büyünün yapılması şart Asmin. Tek başıma üstelik öylesine bir insan ile uğraşamam. Ona musallat olamam. Asmin kas katı bedenini rahat bırakıp yatağına iyice yayıldı. Eğer ki rüyamda gördüklerim doğru çıkarsa sana yeni bir oyuncak bulduk demektir. Selmina buralara gelmenin bedelini çok ağır ödeyecek Erva. Bu sözlerinin ardından Erva, esas sahibi Kestan kadının evine doğru yol alırken Asmin kocası Mert'in kollarının arasına girdi ve yarın olacakları korku ve endişeyle beklemeye başladı. Sabah olmuştu. Asmin diken üstünde olsa da her şey olması gerektiği gibi rutininde ilerliyordu. Mert ve babası kahvaltılarının ardından işlerine giderken Asmin kaynanası ve görünmesinden uzak kalmak için geri odaya çekilmişti. İkisini de olduğu olası sevmiyordu. Sadece Mert için onlarla aynı evde yaşamaya katlanıyordu. Asmin odasına geçtiğinde hızla kapıyı kilitleyip yatağına uzandı. Gözlerini kapatıp içindeki o sesi susturmaya çalışsa da yapamamıştı. Aklına gelen düşüncelerle büyük bir sinir krizinin eşiğine gelmişti. Ağzından çıkan her kelime intikam duygusunun dışa vurumuydu. Asla ama asla Mert'i benden alamayacaksın. Buna ölümün pahasına izin vermeyeceğim Selmina. Buna kalkışırsan senin en kötü kabusun ben olacağım. O gün Asmin için çok zor geçmişti. Odasından hiç dışarıya çıkmamıştı. Korkuyordu. Binbir güçlükle ve halasının yardımıyla kendine aşık ettiği kocasının elinden alınmasından korkuyordu. Akşam kocası Mert ve kaynanası eve geldiğinde elleri göğsünde Mert'in gözlerinin içine korkuyla baktı. Orada o kızdan bir parça görmek istemiyordu. Korkuyordu. Onu kaybetmekten deli gibi korkuyordu. Ve korktuğu başına geldi. Sevdiği adamın gözlerinde o bilmese de başka bir kadının izleri saklıydı. Acı içinde yutkunup kocasına sarılan Asmin içinden söz verdi. Ne olursa olsun Selmina'dan yaşadığı bu acının intikamını acımasızca alacaktı. Mardin'de yeni bir gün başlamıştı. Selmina'nın babası erkenden sağlık ocağına giderken Selmina kıpkırmızı gözleriyle aynadaki kendisine bakışıyordu. Dün gece gördüğü kabusun ardından hiç uyuyamamıştı. Babasının işe gitmesiyle birlikte evde tek kaldığı gerçeği onu tedirgin ediyordu.
İlk önce ev için gerekli alışverişi yapıp akşam babasının gelmesine yakın temizliğe başlamanın daha iyi olacağını düşünüp aynada kendisiyle bakışmaya bir son verdi. Valizinden dizeye yırtık kot pantolonunu, beyaz salaş tişörtünü ve spor ayakkabılarını alıp giyindi. Saçını açık bırakıp gözlerine rimel çekti. Sırt çantasına arabanın anahtarını, cüzdanı ve telefonunu koyduktan sonra akşamdan şarja taktığı fotoğraf makinesini boynuna asarak evden çıktı. Bahçe kapısını kilitledikten sonra arabanın ön kapısını açıp şoför koltuğuna oturdu. Çantasını sağ tarafındaki koltuğa koyduktan sonra kapıyı kapatıp emniyet kemerini taktı. Dikiz aynasını ve koltuğu kendisine göre ayarlayıp kontağı çevirdi ve yola koyuldu. Dün geldiği yoldan gitmeye başladı. Sağlık ocağının önüne geldiğinde arabayı park etti. Kamerasını ve telefonunu yanına alarak arabayı kilitledi. Hızlı adımlarla sağlık ocağının dış kapısına doğru ilerlemeye başladı. Kapıdan içeriye girdiğinde içerisi sandığından daha da kalabalık olduğunu gördü. Babasının yoğun olduğu aşikardı. Artık rahatsız etmesi daha iyi olacaktı. Çıktığı merdivenleri geri inerek arabasına geri bindi. Radyoyu açarak sesini kıstı. Sıla'dan kafa şarkısı çalıyordu. Bir yandan arabayı sürerken bir diğer yandan da yol tarifini öğrenebileceği birini arıyordu. Dar sokaktan içeriye girdiğinde tartışma sesleri duymaya başladı. Bu sefer heybetli bir konağın içinden geliyordu. Arabasını konağın önüne park ettikten sonra indi. Sesler daha da artmıştı. Bir cesaretle korumalara misafir olduğunu söyleyip konağın kapısını itikleyerek içeriye girdi. Normalde asla böyle şeyler yapmazdı. Ona neydi ki insanların kavgasından? Ama içinden bir ses konağa girmesi için resmen onu zorluyordu. İradesini kaybetmiş gibiydi. Selmina birkaç saniye etrafına bakındı. Sesin nereden geldiğini anladıktan sonra merdivenleri koşarak çıkmaya başladı. Birkaç saniye sonra gördüğü manzarayla neye uğradığını şaşırmıştı. Kadının biri tekerlekli sandalyedeki kendi yaşlarında bir kızı hırpalıyordu. Bu duruma kayıtsız kalması imkansızdı. Bir hışımla olanlara doğru ilerlemeye başladı. Kadın tam kıza tokat atacakken onu bileğinden tuttu. Yetişebilmişti çok şükür. Selmine kadının bileğini sıkıca tutarak onu geriye doğru ittirdi. Kadın yere düşerken kendisi de tekerlekli sandalyedeki kızın yanına gidip elleriyle yüzünü kavradı. "İyi misin? Bu kadın sana bir şeyler yaptı mı?" Tekerlekli sandalyedeki kız şaşkın gözlerle kendisine bakarken Selmine ondan bir cevap bekliyordu. Dicle, kendisine Şirret yengesinin şerrinden kurtaran, daha önce buralarda hiç görmediği kıza minnetle bakıyordu. Şu etrafındaki insanlar kendisini kurtarmak için kılını bile kıpırdatmazken, ismine yabancı olan bu kızın yaptığı şey onu çok mutlu etmişti. "İyiyim, iyiyim. İstese de bana bir şey yapamaz. Yine de çok teşekkür ederim." "Ne demek? Sıkıyorsa yapsın. Onu doğduğuna pişman ederim. Adın ne senin?" "Dicle. Senin adın ne?" "Ben de Selmina. Tanıştığıma memnun oldum." Selmina sözünü tamamlayamadan biraz önce yere doğru ittirdiği kadın onu kolundan tutup gözlerinin içine şuracık öldürecekmiş gibi sinirle bakmaya başlamıştı. Sen de kimsin? Bana böyle davranmaya nasıl cesaret ediyorsun?" Asmin kendisini yere düşürerek cesarete sahip olan kızın, geçen gece gördüğü kız olan Selmin olduğunu gördü. Bu konağa girmeye nasıl cesaret etmişti bilmiyordu ama kendisinden korkması için bas bas bağırıyor, gözleriyle meydan okuyordu. Fakat Selmin Hanım bu bakışlardan hiç etkilenmiyordu. "Bana bak, asıl sen kimsin ki bu kıza böyle davranıyorsun? Bırak şu kolumu yoksa kötü olur." "Ben kim miyim? Buraların en güçlü aşiretinin ağası, Mert Yağızoğlu'nun karısı, Asmin Yağızoğlu. Seni buralarda hiç görmedim, belki yabancısın. Bir daha bana böyle davranırsan seni mahvederim." Sermina, Asmin denilen bu kadının ukala davranışlara karşı kendini çok zor tutuyordu. Her an üzerine atlayıp haddini bildirebilirdi. Sakince kolunu Asmin denen kadının kolundan kurtardı ve bir adım atarak dibine kadar geldi. Meydan okuyan bakışlarıyla parmağını Asmin'in göğsüne vura vura konuşmaya başladı. "Bana bak, her kimin karısıysan beni ilgilendirmez. Bir daha bu kıza böyle davranırsan seni asıl ben mahvederim. İster 7 düvel padişahın karısı ol, İnsan olmadıktan sonra, iyi kalpli olmadıktan sonra neye yarar? Hele bir daha bu kıza bağırdığını değil, yan göze baktığını göreyim diyeyim, sen o zaman görsen neler yapıyorum. Beni tanımıyorsun. Yemin ederim dediklerinin fazlasını yaparım. Şimdi çabuk Dicle'den özür dile. Hemen. Ölsem de özür dilemeyeceğim diyerek Selmina'ya öfkülü bakışlarıyla bakan Asmin, hızla odasına doğru yürümeye başladı. Selmina Asmin gidince arkasına dönüp Dicle'nin yanına ilerledi. Diz çökerek ellerinden tuttu ve yumuşak ses tonuyla konuşmaya başladı. "Dicle, ne oldu bu manyak kadın seni böyle hırpalamaya başladı?" Dicle anlatıp anlatmamak arasında kalsa da sonunda anlatmayı tercih etti. Selmina'ya nedensizce güvenmişti. "Asmin abimin delicesine, kör kütük aşık olduğu karısı, yani benim yengem olur. Bu eve geldiğinden beridir beni hiç sevmedi. Ben de onu hiç sevmedim. Her gün odama gelip bana laf sokmadan duramaz. Bugün artık sınırı aştı. O söyledikçe ben cevap verdim. Tabii buna dayanamadı ve sen geldin sonrasında." "Abim biliyor mu Asmin'in sana yaptıklarını?"
Maalesef anneme bile söyleyemedim. Beni tehdit edip duruyor. Sakın yanlış anlama. Niyetim işine karışmak değil ama artık annenlere söylesen iyi olur. Baksana ben sesleri duyup gelmesem sana vuracaktı. Sahi sen buralardan değilsin belli. Adın da çok garip. Allah seni bana yardım etsin diye mi yolladı? Sen melek falan mısın? Selmine Dicle'nin bu benzetmesine gülümsemişti. Dicle çok şeker bir kıza benziyordu. Belki de buradaki ilk arkadaşı şu an karşısındaydı. Hayır hayır. Ben İzmir'den geldim. Yani babam ile geldik. Babam burada sağlık ocağında doktor. Daha dün taşındık evimize. Bugün çarşı alışveriş yapmaya çıktım. Arabayı sürerken seslerinizi duydum ve sonrası malum. Ne güzel, araba kullanabiliyorsun. Belki bir gün birlikte gezeriz, ne dersin? Bu olmaz. Daha yeni tanıştık, sen de haklısın. Benimki de soru işte. Hayır, ben odamdan neredeyse hiç çıkmıyorum. Asmin'in gözlerini kaçırarak söylediği sözler Selmina'nın üzülmesine neden olmuştu. Peki nedenini öğrenebilir miyim? Selmina ve Dicle kendilerine hayretle izleyen konak çalışanlarından habersiz keyifli bir sohbete koyulmuşlardı. Konaktaki çalışanların şaşırmalarının sebebi ise Dicle'nin ilk defa yabancı birisiyle böyle sohbet etmesiydi. Bunu odamda konuşsak olmaz mı? Baksana herkes bize bakıyor. Selmina o an bir gerçeğin daha farkına varmıştı. Sinirle ayağa kalkıp kendilerini izleyenlere döndü ve bağırarak konuşmaya başladı. Siz ne biçim insansınız? Burada evin kızına. Onu da geçtim bir insan şiddet uygulanıyor ve siz sessiz sedasız izliyorsunuz. Topunuz toplansanız bir insan etmezsiniz. Bir insana karşı gelemediniz. Yazıklar olsun. Selmina içindeki sinir kustuktan sonra Dicle'nin girdiği odaya doğru yürümeye başladı. Odaya girdikten sonra kapıyı kapatıp tek bir koltuğa oturdu. Dicle sandalyesini Selmina'nın yanına doğru sürdü. Onu dikkatlice süzdüğünde gerçekten tam bir İzmir kızı olduğunun kanısına vardı. Gerçekten çok güzel bir kızdı. Evet Dicle, son sorunun cevabını bekliyorum. Dicle çekinerek Selmina'nın elini tuttu. Bu yaptığını kendisi de inanamıyordu. Bu kız kendisine neler yapmıştı. Kesinlikle bir iyilik meleğiydi. Abim ile Aslı'nın nişanında olanlar. Gizlice ahıra gidip abimin atı Fırat'ı dışarıya çıkardım. Bir sandalyenin üzerine çıkıp bindim. Fırat abimden başka kimseyi almazdı sırtına. Abimden sonra ilk beni sırtına aldı diye sevinirken deli gibi koşmaya, beni üzerinden atmak için şaha kalkmaya başladı. Yularını sık sıkıya tutsam da sonunda gücüm yetmedi. Sırt üstü demirlerin üzerine düştüm. Bir demir belime saplandı. Beni apar topar hastaneye götürdüler. Tedavi gördüm ama bir daha yürüyemedim. Arkadaşlarımın hepsi bana acıyordu, dışlıyorlardı. Bu nedenle ben de okulu bıraktım. Babamın, abimin kucağında taşınmak beni çok utandırıyordu. Çok zorlanıyorlardı, farkındaydım. Onlara yük olmamak ve kimsenin bana acımasını istemediğim için kendimi odama kapattım. Yemeğimi bile odamda yiyorum. Selmina bu dinlediklerinden sonra çok üzülmüştü. Ama içten içe Dicle'ye kızmadan da edememişti. Nasıl böyle düşünüyorsun Dicle? Kimsenin, özellikle ailenin sana acıdığını sanmıyorum. Acınacak bir durumda biri varsa o da sen değilsin. Bak sen güçlü bir kızsın. Belli. Eminim ki her şeyin üstesinden gelebileceksin. Bundan sonra yanında ben varım. Birlikte gezeceğiz. Benim evim gelip misafirim olacaksın. Mesela bu akşam yemek olayını birlikte aşabiliriz. Ne dersin? Baban bizi yemeğe davet etti. Eğer sen sofrada olmayacaksan bu yemeğe gelmeyeceğim. Şimdi bana söz ver. Akşam seni sofrada göreceğim. Dicle'nin gözlerinden iki damla yaş süzüldü. Yıllar sonra ilk görüşte kanının ısındığı, kendisine acımadığını hissettirdiği bir arkadaş olmuştu. Başkası olsa hayatta kabul etmezdi ama Selmina için bu teklifi kabul edecekti. Eğer sen geleceksen yemeği kabul ediyorum. Selmina ilk defa birinin bana acımadan arkadaş olmak istediğini hissettim. Bu benim için tarifi imkansız bir şey. Benim arkadaşım olur musun? Nedenini bilmiyorum ama seni kendime çok yakın hissediyorum. Ben de öyle. Sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi. Senin gibi güzel kalpli bir kızla nasıl arkadaş olmam ki? Hem ben fotoğraf çekerken bir yardımcıya ihtiyaç duyuyordum. Artık buldum. Seni bırakır mıyım hiç? Dicle şaşırmıştı. Selmina fotoğrafçı mıydı? Nasıl yani? Sen fotoğrafçı mısın? Evet. Yani hayır. Yani ben hem sınıf öğretmeniyim hem de fotoğrafçılık kursuna gittim. Küçüklüğümden beridir tek tutkum fotoğraf çekmek oldu. Çok eğlenceli ve sana da öğreteceğim. Eğer sen de istersen. Çok mutlu olurum. Ben o zaman babama hemen bir fotoğraf makinesi aldırıyorum. Bence de aldırmalısın. Ne kadar çabuk alınırsa o kadar çabuk gezeriz. Selmina saatine bakıp dudaklarını büzdü. Benim artık kalkmam lazım. Malum alışveriş yapacağım. Eve gidip biraz temizlik yapıp hazırlanacağım. İşler anca biter canım. Akşama görüşürüz. Tamam canım. Numaranı verir misin? Kaydedeyim. Selmina Dicle'ye telefon numarasını verdikten sonra vedalaşıp odadan çıktı. Karşılaşmalarının birbirlerine bu kadar yakın hissedip hemen seveceklerinin sebebinin bir oyunun parçası olduğunu bilmiyorlardı. Ve hiçbir zaman da bu sırrı öğrenemeyeceklerdi. Konağın büyük merdivenlerinden inerken konağın kapısı açıldı ve Sakin Hanım, Eşali Bey ve oğulları Mert ile birlikte içeriye girdiler.
Karşılarında Sermina'yı gördük. Hem de çok şaşırmışlardı. Özellikle de Mert. Hayırdır kızım, hoş gelmişsin. Kimlerdensin? Sakine Hanım eve gelen yabancı kıza gülümseyerek baktı. Kıyafetlerine bakınca buralardan olmadığını hemen anlamıştı. Sermina son basıma indikten sonra ilk önce Ali Bey'in sonra da Sakine Hanım'ın elini öptü ve kendisine yönelten soruyu yanıtladı. Bu sırada Asmin ikinci katın balkonda Sermina'yı sinirli bakışlarla izliyordu. Kaynanası ve kayınbabası kendisine bile bu kadar gülmemişken bu kıza neden böyle sıcakkanlı yaklaşmışlardı? Teyzeciğim, ben sağlık ocağına yeni atanan Doktor Murat'ın kızıyım. Kusura bakmayın, böyle evinize habersiz geldim ama tatsız bir olay oldu. Çarşıya gitmek için yollarda arabamla dolaşırken konaktan tartışma sesleri duydum. Dayanamayıp içeriye girdim. Mert Bey, eşiniz Asmin Hanım kardeşiniz Dicle'ye bağırıyordu. Onu kolundan tutmuş hırpalıyordu. Tam zamanında yetişmesem belki de vuracaktı. Tabii hiçbirinizin bunlardan haberi yok. Asmin denen o kadın Dicle'ye tehdit ettiği için kız size anlatamamış. Mert bu duyduklarına inanmak istemedi. Karısı böyle bir şey yapmazdı, yapamazdı. Kara gözlüsü iyi kalpliydi. Kesin bu yeni tanıştığı kız yalan söylüyordu. Sinirle bir adım öne atıp Selmina'nın kolunu tuttu. Gözleriyle resmen hesap soruyordu. Selmina'nın bakışları da ondan pek farksız değildi. Yalan söylüyorsun. Karıma iftira atmaya utanmıyor musun? Selmina Mert'in böyle bir tepki vereceğini çok iyi bildiği için ona cevabı çoktan hazırladı. Neden yalan söyleyeyim? Sizleri daha yeni tanıyorum. Bunları bana değil Dicle'ye sorun. O da size aynılarını anlatacak. Bizzat kendisi anlattı bana. Ah Mert ağa. Aşk gözlerini o kadar kör etmiş ki karının etrafındaki insanlara çektirdiği zulmü göremez olmuşsun. Çok yazık. İyi bir abi olsaydın kardeşin neden odasından hiç çıkmadığını, neden sizinle aynı sofrayı paylaşmadığını, neden bu kadar içine kapandığını bilirdin. Çok yazık. Mert duyduklarını yüreğine yedirememişti. Bu olmazdı. Asmin'i böyle bir kadın olamazdı. Yüreği de, aklı da esas gerçeği reddediyordu. Üstelik bu yabancı kız Dicle konusunda da yalan söylüyordu. Bana bak, karım ve benim hakkımda düzgün konuş. Seni mahvederim. Kardeşim hakkında da yalan söylemeyi kes. Mert Selmina'nın üzerine yürüyecekken Ali Ağa bastonu oğlunun önüne tutarak gerekli uyarıyı yaptı. Mert babasının uyarısıyla derin bir nefes alıp sakinleşmeye çalıştı. O kadar çok sıkıyordu ki yumruğunu, biraz daha sıksa parmaklarından bir tanesi kesin kırılacaktı. Kızım sen git. Akşama babanla yemeğe bekliyoruz. Termina Ali Ağa'dan gerekli uyarıyı aldıktan sonra Mert'e son bir bakış atarak konaktan bir hışımla çıktı. Konağa patlamaya hazır bir bomba bıraktığından habersizdi. Arabaya binerek navigasyonu açtı ve çarşının konumunu bularak hızla oraya doğru arabasını sürmeye başladı. Alışverişini yapıp eve dönen Sermina birkaç saat sonra evdeki işlerin hepsini bitirmişti. Babası akşam 6'da eve geldiğinde Sermina banyosunu yapmış, üzerindeki kırmızı sıfır kollu bir elbiseyi giyinmişti. Belinde beyaz ince bir kemer vardı. At kuyruğu yaptığı saçlarını tepeden sıkışa toplamıştı. Hafif bir allık sürüp gözlerine lümer çektikten sonra dudağına kırmızı bir ruj sürerek makyajını bitirdi. Minik beyaz çantasına gerekli eşyalarını koyduğunda artık gitmek için hazırdı. Murat Bey de hazırlandıktan sonra birlikte evden çıkıp konağa doğru yürümeye başladılar. Sermina babasıyla birlikte konağın kapısının önüne geldiğinde kalbine aniden bir sancı saplandı. Sol göğsü o kadar çok acıyordu ki babası tarif etmek istese de bu acının tarifini yapamazdı. İmkansızdı. İçten içe bir ateş gibi yanıyordu. Birisi sanki kalbinin avucunun içine alarak sıkıp yerinden sökecekti. Tam kapıdan içeri gireceği anda nefes alamamaya başladı. Murat Bey eşikten içeriye girmiş, birkaç adım atmışken kızının arkasından gelmediğini yeni fark etmişti. Arkasına döndüğünde ise kızını kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sol göğsünden kanlar akıyordu. Bir baba için zaman durmuştu. Sermina için her şey daha yeni başlıyordu. Artık hayatı eskisi gibi olmayacaktı. Ruhu bir lanete kurban edilmişti. Bu lanetin nedeni ise Sermina'nın başında duruyordu. Keyifle eserine bakıyordu. Acının her halini yaşatacağım sana Sermina. Hayatını kabusa çevireceğim. Erva tırnaklarını Sermina'nın göğsüne geçirip orada büyük bir yara açarken onun acı içindeki uzanışından büyük zevk alıyordu Erva. Acıdan beslenen bir cindi. Sermina acı çektikçe daha da çok güçleniyordu. Neler olduğunu anlamayan Sermina göğsünde hissettiği acıyla bir anda adım atamaz, nefes alamaz hale gelmişti. Başı hafiften dönüyor, midesi aldığı metalik kan kokusu yüzünden bulanıyordu. Babasına seslenmek istese de yapamadı. Bir şeyler sanki konuşmasını engelliyordu. Neler oluyordu bana? Neden hareket edemiyorum? Konuşamıyorum. Göğsüm canım neden bu kadar çok yanıyor? Aldığım bu kan kokusu da ne? Diye kendi kendine sorarken başına, göğsüne ve karnına giren şiddetli ağrıyla iki büklüm oldu. Acıdan gözlerinden yaşlar sicim gibi akarken nefes almak için ağzını açmaya çalıştı ama başaramadı. Burnundan akan kanlar yüzünden ince bir çizgi halinde toprağa karışıyordu. Erva,
Sermina'nın göğsünü yakıp kül etmek istese de şu an sadece orada açtığı yarayla yetinmesi gerektiğini biliyordu. Ona daha fazla zarar veremezdi şimdilik. Tırnaklarını açtığı yaranın içinde hareket ettirip elini daha çok bastırmaya başladı. Damarlarında dolanan ateş Sermina'nın göğsünün etini yakmaya başlamıştı. Artık durmalısın Erva. Buna biraz daha devam edersen kızı yakacaksın. Bu ses Ervah'ın kabilesinden en yakın arkadaşı Zerhan'a aitti. Zerhan her ne kadar iblisin yolundan giden kafir bir cin olsa da arkadaşının başının belaya girmesine izin vermezdi. Ervah Zerhan'ın sözlerine hak verip tırnaklarını Sermina'nın göğsünden ayırmak için elini yumruk yaptı ve tırnaklarını ete batarak elini hızla çekti. Sermina hissettiği acıyla içinden çığlık çığlığa ağlarken dışından hiçbir ses çıkaramıyordu. Acısını dile getiren tek gözyaşlarıydı. Ervah elini çektiği anda Sermina'nın gözleri acıdan karardı. Nefes alamadığı için daha fazla ayakta duramayıp hızla konağın kapısına yığıldı. Madenin kurak toprağı bu gece Sermina'nın kanıyla sulanıyor. Eski duvarlarında kimsenin duymadığı korkunç bir kahkaha yankılanıyordu. Ervah'ın intikam ve kan ile taçlanan kahkahası. O zaman çok yavaş akıyor. Sermina'nın ruhu acılar içinde kıvranıyordu. Bu hale nasıl gelmişti? Bu hale onu kim veya kimler getirmişti? Yarı baygın bir halde kafasında bunun gibi onlarca soruyla baş başa kalırken bedeniyle ruhunun çok yorgun olduğunu hissediyordu. Murat Bey kızını yerde kanlar içinde yatarken gördüğü anı gözünün önünden silip atamıyordu. Şu dünyadaki tek değerlisini kaybetme düşüncesi ona korkuların en büyüğünü yaşatmıştı. Konak halkıyla birlikte apar topar sağlık ocağına geldiklerinde Murat Bey müdahaleyi diğer doktor arkadaşına bırakmıştı. Eğer kendisi bir müdahalede bulunmaya kalkarsa hem Hipokrat yeminini çiğneyeceğinin hem de kızının hayatına mal olabilecek bir hata olabileceğinin farkındaydı. Saniyeler bir asır gibi geçmiş, Doktor Hakan odasında Sermina'nın yarasını dikkatlice incelemişti. Yarayı ilk gördüğü andan itibaren bunun bir böcek ısırığı ya da herhangi bir yaralanma sonucunda oluşan bir yara olmadığını anlamıştı. Bu yarayı sadece ve sadece bir cin yapabilirdi. Ah be kızım, daha yeni geldiniz. Senin ne işin olur cinlerle? Bunu sana neden yaptılar? Gözlerinde üzgün bir ifadeyle dikkatlice diktiği dikişleri son bir defa kontrol edip yaranın üzerine güzel bir pansuman yapıp gazlı bezle sardı. Doktor Hakan odada arkadaşına ve Sermina'ya bakarken bu yaranın neden olduğunu arkadaşına nasıl açıklayacağını bilmiyordu. Bir cin musallatı söz konusu ise bunu arkadaşı Murat'ın haberi olmadan çözmeliydi. Murat Bey ise kızının o güzel gözleriyle yeniden kendisine bakmasını istiyordu. Baba deyişini o güzel sesinden duymak istiyordu. Sedyenin başında kızının elini tutarak uyanmasını beklerken Selmina'ya bir çift kara gözlü endişeyle bakıyordu. Mert sabah üzerine gelip tehdit ettiği kızı akşam evinin kapısının önünde kanlar içinde gördüğünde içinde ufak da olsa bir pişmanlık olmuştu. Selmina olaylı bir şekilde konağı terk ettikten sonra kimseye bir çift söz etmeden koluğu kardeşinin yanına almıştı. Dicle'si onun her şeyiydi. Ona kalkan el, yükseltilen ses kim olursa olsun cezasız kalmazdı. Abisinin bir tanesiydi. Asmin'inden bile daha değerliydi. Bazı sevgilerin gücü büyülerden bile daha güçlüdür. Dicle abisinin kendine yönelttiği soru karşısında ne diyeceğini bilemedi. İlk başta kendisine göstereceği tepkiden korksa da Asmin'in kendisine bugün ne kadar yaptığı her ne varsa bir cesaretle hepsini anlattı. Belki abisi bir daha yüzüne bile bakamayacak, onu yalancılıkla suçlayacaktı ama olsundu. Gerçek er ya da geç açığa çıkmayacak mıydı zaten? Lakin öyle olmamıştı. Mert, canı, bir tanesi kardeşinin her sözüne ön yargısız inanmıştı. Bilirdi. Dicle'si sözünün eri bir kızdı. Yalan dolan bilmezdi. Zaten yalan söyleseydi kaçırdığı gözlerinden ve kızaran burnundan anlardı. İşte ne olduysa o konuşmadan sonra olmuştu. Mert bir deli fişek gibi Asmin'in kalbini delik deşik etmişti. Kendi yüreği ise çoktan paramparça olmuş, kan revan içinde kalmıştı bile. Öyle ki o yaralar bir daha kapanmayacaktı. O yaralar çok büyük felaketlerin en büyük nedeni olacaktı. Bunları düşününce pişmanlık duygusu daha bir ağır basmıştı Mert Yağızoğlu'nun yüreğine. Selmia'nın çok üzerine gitmişti. Çok ağır sözler söylemiş, belki de kalbini kırmıştı. Uyanır uyanmaz ilk iş ondan özür dilemek olmalıydı. Dicle ise abisine bin bir dil dökerek ısrar etmiş, sağlık ocağına öyle gelebilmişti. Şu zamandaki tek arkadaşının sağlık durumunu çok merak ediyordu. Onu kaybetme düşüncesi bile canını haddinden fazla yakıyordu. Yaşadıklarının hayal ve gerçekliği arasında kalan Selmina ise ilaçların etkisiyle her dakika biraz daha kendine geliyordu. Kolundaki acıdan serum takıldığını hissetti. Babasının o güven veren kokusunu ciğerlerine çekip onun varlığını benimsedi. Yavaş yavaş gözlerini kırpıştırıp açtı. Ağzını oynatıp kısık bir ses ile su istediğini söyledi. Babası sevinçle yerinden doğrulup kızının içmesi için plastik rayındaki suyu büyük bardağa doldurdu.
Selmina ağzına değen metal ile babasının su içireceğini anladı. Biraz doğrulup ağzını zor da olsa açarak küçük bir yudum su içti ve geriye uzandı. Biraz daha iyi misin kızım? Selmina babasının ses tonundan nedenli korktuğunu anlamıştı. Biraz da olsa babasının için ferahlatması gerektiğinin de farkındaydı. Ses tonunun kısık da olsa iyi çıkmasını dikkat ederek konuşmaya başladı. İyiyim baba, bana ne oldu? Kızım seni evde temizlik yaparken bir böcek ısırmış, göğsün şişmiş. Sonrasında biz konağa gelirken bir yerde çarptın sanırım ki şişen yer patlamış. Alerjin tutunca da fenalaştın. Seni apar topar sağlık ocağına getirdik. Durumun iyi. Anneye de böcek ısırdığı zaman böyle olurdu. Murat Bey arkadaşı Hakan'ın gözlerinin içine bakarak onu da yalanına ortak etmişti. Buralarda bir böcek vardır Selmina. Isırdığı yerleri şişirir, sanki bir tırnağa batmış gibi yaralar oluşur. Sanki biri tırnağını batırmış gibi yaralar oluşur. Seni de o böcek ısırmış. Selmina Doktor Hakan'ın sözlerinin ardından bakışlarını yeniden babasına doğrulttu. Ben sana demiyor muyum, tam annemin kızıyım diye. Selmina buruk bir gülümsemeyle babasına bakarken istemsizce kasıldı. Bir çift kara gözü üzerinde hissetmek gerilmesine neden oluyordu. İyi misin canım? O kadar çok korktum ki yeni bulduğum arkadaşıma bir şeyler olacak diye aklım çıktı. Dicle endişeli sözlerle Selmina'ya bakarken bir elini nazikçe okşuyordu. Selmina bu dokunuşlarıyla kendisini daha iyi hissetmeye başladı. Bir dostun sıcaklığı en güçlü ağrı kesicilerden daha güçlüydü. İyiyim canım merak etme. Bak babamın dediği gibi sadece bir böcek ısınması. Geçti gitti. Bir iki güne toparlarım kendimi. Dicle aklına gelen fikirle heyecanla Selmina'nın elini bırakıp tekerlekli sandalyesinin yaşlı gözlerle Selmina'yı izleyen annesinin yanına sürdü. Sakin Hanım kızının yine bir işler peşinde olduğunu hissetse de ağzındaki baklayı çıkarması için kızının konuşmasını bekledi. Anne, seninle biraz dışarıda konuşabilir miyiz? Sakin Hanım kızının sandalyesini tutup itmeye başladı ve birlikte odadan dışarıya çıktılar. Dicle hiç olmadığı kadar heyecan dolu bir sesle konuşuyordu. Anne Selmine ile konuşurken onun annesinin olmadığını öğrendim. Biliyorsun babası da çalışıyor. Diyorum ki iyi olana kadar bizim konakta kalsa, onu evde tek başına bırakmaya gönlüm razı gelmiyor. Sakine Hanım kızının iyilik dolu kalbine hayran kalmıştı. Daha yeni tanıştığı ve hemen arkadaş olarak hayatına aldığı Selmina'yı bu kadar düşünmesi için de geleceğe dair ümitler dizlendiriyordu. Belki zamanla Selmina sayesinde güzel kızı eskisi gibi olabilirdi. Üstelik bu fikrinde haklıydı. Selmina'yı evde tek başına bırakmaya kendi gönlü de razı gelmezdi. Gelmezdi de gelini Asmine'ye ne diyecekti? Bugün istemsizce gelinin telefon görüşmesine kulak misafiri olmuştu. Asmin kardeşine Selmina'yı öyle bir anlatmıştı ki onu sevmediği ve konakta istemediği barizdi. İstenmeyen olayların yaşanma olasılığı bile Sakin Hanım'ın canının sıkılmasına yetti. Yüzü hafif asık şekilde dizlerinin üzerine çöktü ve kızının yüzünü iki elinin arasına alarak konuşmaya başladı. Yavrum, çok iyi düşünmüşsün. Ben de senin gibi düşünüyorum. O kızı hasta halde evde tek başına bırakmaya benim de gönlüm razı gelmez ama yengeni bilirsin, onu hiç sevmedi. Şimdi durduk yere olay çıksın istemem. Zaten bugün olanlarda da yatışmamışken her şey daha da kötü olmasın. Bak ne yapalım biliyor musun? Necla teyzeni Sermina'ya bırakması için doktorun evine gönderelim. Böylesi daha iyi olur. Ne dersin kızım? Dicle annesinin sözlerine sinirlenmişti. O konak sadece Asmin'in evi değildi. Kendisinin de eviydi. Ve istediği insanı evine çağırabilirdi. O uyuz yengisine kötülük doğmuş kalbi kimseyi sevmedi diye Selmina'yı nasıl sevsindi? Üzgün gözlerle annesinin gözlerinin içine bakıp ellerinden tuttu ve konuşmaya başladı. Asmin sizin gelinizse ben de sizin kızınızım. O konak onun olduğu kadar benim de evim anne. İstediğimi çağırırım. O yenge müsveddesi ne düşündüğünü, ne hissettiği beni ilgilendirmiyor. Hem ben yaptıklarından sonra ona karşı en ufak sevgim ve saygım kalmadı. Ne olur anne, beni üzme ve Selmine'yi bizim eve çağıralım. Sakin Hanım pes etmiş bakışlarla güzel gözlüsünün gözlerine baktı ve ayağa kalkıp sandalyeyi tekrar odaya doğru sürmeye başladı. Odada sessizlik hakimdi. Selmina gözlerini tavana dikmiş halde uzanırken, Mert Selmina'dan nasıl özür dileyeceğini düşünüyordu. Onu çok kırmıştı. Bunu bir saniyelik bakışlarında gözlerinde okumuştu. Murat Bey kızının elini sıkı sıkıya tutarken kapının açılması ve içeriye Dicle ve annesinin girmesiyle tüm gözler onlara çevrildi. Dicle heyecanla annesine baktı ve sonra da Selmina'nın yatağına yaklaşıp boştaki elini tutup konuşmaya başladı. Selmina, biliyorum daha 24 saat olmadı arkadaş olalı ama sanki yıllardır birbirimizi tanıyormuşçasına çok seviyorum seni. Senin de beni sevdiğini biliyorum. Bu sevgimize güvenerek senden bir şey istiyorum. Eğer baban da izin verirse iyileşene kadar bizim evimizde konakta kalmanı istiyorum. Seni hasta halinle evde tek başına bırakamam. Selmina hiç beklemediği bu teklif karşısında ne diyeceğini bilemedi. Yeni arkadaşının böyle ince düşünceli olması yüreğini okşarken bir yandan da doğru olup olamayacağını tartıyordu.
Bugün o konakta çok şey yaşanmıştı. Üstelik Asmin de o evdeydi. Onun olduğu yerde nasıl rahat edebilirdi? Ya da şöyle gerekilirse Asmin ona rahat verir miydi? Kararsız bakışlarla babasına bakan Selmina, babasına gülümseyen gözüyle sorusunun cevabını almıştı, lakin bunu nasıl söyleyeceğini bilmiyordu. Mert, Selmina'nın bu teklifi kabul etmesi için neredeyse dua edecekti. Çünkü Selmina'dan özür dileme işini konakta daha rahat halledebilirdi. Selmina bakışlarını Dicle'ye çevirdiğinde onun sabırsız halini görünce daha fazla dayanamayıp konakta kalmayı kabul ettiğini söyledi. Sakine Hanım hemen konaktaki kızları arayıp gerekli tüm talimatları verdi. Şoförlük görevi ise Mert'teydi. Yarım saat sonra Doktor Hakan yeniden gelip Selmina'yı muayene etti. İlaçları reçeteye yazdıktan sonra evine gidebileceğini söyledi. Hep birlikte arabalara binip konağa doğru yol alırlarken sağlık ocağının en alt katındaki en son odada hiç istenmeyecek türde olaylar peydah oluyordu. Daha 25 yaşında gencecik bir kızdı Peri. Annesinin prensesiydi. Babasının canının içi, her şey çok güzel gidiyorken aniden hayatı tepetaklak olmuştu. Gece bitmeyen kabuslar, geçirdiği ataklar ve sinir krizleriyle hem ailesine hem de kendisine hayatı zindan etmeye başlamıştı. Ailesi onu ilk önce şehirdeki psikologlara götürdü. Kızlarında böyle düzelme olmayınca Hakan Bey'e getirmeye karar vermişlerdi. Doktor Hakan hukuk fakültesini bitirince ilk buraya atanmıştı ve uzun yıllar boyunca burada görev yapıyordu. Öyle ki ailesinden kalan bir yeteneği sayesinde burada kalmanın daha yararlı olabileceğini düşünmüştü. Kendisi cinler ile konuşabiliyor, onların düşüncelerini okuyabiliyor ve onları görebiliyordu. Sağlık ocağının en alt katını bu konulardan dertli insana yardım edebilmek için ayırmıştı ve bunu sadece kendisi ve tedavi olanlar biliyordu. Murat Bey kızı Selmina ve ziyaretçileriyle sağlık ocağından gider gitmez Doktor Hakan dış kapı olan demir kapıyı kilitledikten sonra hızlı adımlarla alt kata inip Peri'nin ve annesinin bulunduğu odaya doğru yürümeye başladı. Peri hissizdi. Hiçbir şey hissetmiyordu. İlk olarak başında hissettiği uyuşma artık vücudunun her yerinde hüküm sürerken kapının açılmasıyla bakışlarını o yöne çevirdi. Yine Hakan doktor gelmişti. İçinde aniden beliren öfke kendisini ele geçirmek ister gibi hızla tüm hücrelerine yayılırken göğsünde baş edemediği bir sıcaklık oluşuyordu. Doktor Hakan Cin'in kendisine karşı olan öfkesinin farkındaydı. Bugün bu işi bitirecekti. Er ya da geç bu güzel kızı bu illetten kurtaracaktı. Yavaş lakin büyük adımlarla Peri'nin yanına doğru ilerledi. Her adımda gözlerinin içine bakıyordu. Gri renkli lakin nemli olan duvar, yanıp yanıp sönen floresan lambası, odanın gerginliğini daha da arttırıyordu. Peri elleri ve ayakları deri kemerlerle bağlı olmasına karşın çırpınmaya ve bağırarak konuşmaya başladı. Git buradan pis insan. İbranice cinlerin dili olarak bilinirdi. Peri'nin içindeki cin de Doktor Hakan ile o dille konuşuyordu. Kızın bedenini terk edeceksin. Yoksa sana azapların en büyüğünü yaşatıp yine seni oradan çıkartırım. Yapamazsın. İçinden çıkmam o benim. Peri'nin içindeki cin iyice sinirlenmişti. Öyle ki yavaş yavaş Peri'ye zarar vermeye başlamıştı. Doktor Hakan Peri'nin yanına geldiğinde bir eliyle gözlerini kapatırken diğer eliyle de sol kulağının havada olacağı şekilde başını çevirdi. Besmele çekerek ezan okumaya başladı. Selatu vesselamu aleyke ya Resulullah. Hayır, yapma, okuma. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Okuma, yalvarırım yapma. Çok canım acıyor. Esselatu vesselamu aleyke ya Nure Arşillah. Okuma, pis insanoğlu. İntikamım çok acı olacak. Ben de seni azaplar içinde bırakacağım. Yeter artık, okuma, yeter. Peri istemsiz olarak bağlı olduğu deri kemerlerin izin verdiğince çırpınıyor, ağlıyor ve boğazı yırtılırmışçasına bağırıyordu ama nafileydi. Doktor Hakan onun yakarışlarına aldanmıyor ve durmuyordu. Esselatu vesselamu aleyke ya hayra halbillah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidin evvelin vel ahirin. Velhamdülillahi Rabbin alemin. Mide bulantısı ve aşırı baş ağrısıyla kendisinden geçen Peri bayılırken, Doktor Hakan başına geleceklerden habersiz, Peri için başında dua okumaya devam ediyordu. Peri'nin annesi elindeki bıçak ile pis pis sırtarak tam arkasında Doktor Hakan işini bitirmek için doğru zamanı bekliyordu. Dua insanın şeytani ve cinli varlıklara karşı en büyük silahıdır. Allah'a yakın olmak içinse görünmez bir bağ. Bazı anlar içten edilen bir dua insanın kurtarıcısı olabilir. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Bismillahirrahmanirrahim diyerek arkasını döndü Doktor Hakan. Kendisini Azrail misal bekleyen o varlığın pis nefesi yüzüne vuruyor, o nefes ciğerlerine doldukça da midesi alt üst oluyordu. Korkusuzca Peri'nin annesinin gözlerinin içine bakmaya başladı. Aslında o kadıncağıza değil, içindeki cinin gözlerine bakıyordu. Tüm cesaretiyle yeniden dua okumaya başladı. Allah, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Malik, El-Kuddüs, El-Selam, El-Mümin, El-Müheymin, El-Aziz,
El Cabbar. Doktor Hakan bir yandan Allah'ın adlarını okurken bir yandan da kadın elindeki bıçağı almaya çalışıyordu. Gücü tükenmek üzereydi. Peri'nin annesinin içindeki cin çok güçlüydü ve pes etmeye niyeti yoktu. Doktor Hakan o cininin ne kadar güçlü olduğunu bildiği için Allah'ın 99 ismini yani Esma-ül Hüsna'yı okumaya devam etti. Esma-ül Hüsna, Felak ve Nas sureleri gibi cinler üzerinde en etkili dualardan birisiydi. Peri'nin annesi Melek Hanım'ın içindeki cin iyice çıkmaza girmişti. Esma-ül Hüsna okundukça canı yanıyor ve buradan gitme ihtiyacı duyuyordu. Son gücüyle Doktor Hakan'a saldırmaya devam etti. Gücü tükense bile kolay kolay pes etmeyecekti. Doktor Hakan, cinin gücünün tükendiğini sezdiği anda sesini daha da yükselterek Esma-ül Hüsna'yı okumaya devam etti. Gözlerini Melek Hanım'ın yani içindeki kafir cinin gözlerinden ayırmıyordu. El Mütekebbir, El Halik, El Bari, El Musavvir, El Gaffar, El Kanhar, El Vahhab, El Rezzak, El Fettah, El Alim. Kafir cin Esma-ül Hüsna'nın gücüne dayanamayıp yere diz çöktü. Artık duanın verdiği bu azaba dayanamıyordu. Kafir cin Melek Hanım'ın bedeninin içine derin nefesler almaya başlarken gittikçe hırçınlaşıp kadının üzerindeki kıyafetleri parçalarcasına yırtmaya başladı. Doktor Hakan bunu fırsat bilerek Melek Hanım'ın göğsüne sert bir darbe indirdi. Bu onu yere sırt üstü düşürüp bıçağı elinden alıp odanın diğer tarafına attı. Hemen kendisi de yere diz çöküp Melek Hanım'ın gözlerini bir eliyle kapattı. Diğer eliyle de onu sağ tarafına doğru döndürüp kollarından sıkıca tuttu. Yüksek sesle Esma-ül Hüsna'yı okumaya devam etti. O okudukça Melek Hanım kıpkırmızı oluyor, çığlıklar atarak kendisinden geçiyordu. Doktor Hakan, Esma-ül Hüsna duasını okumayı bitirdikten sonra Melek Hanım'ın kulağına eğilerek yüksek sesle ezan okumaya başladı. Melek Hanım'ın içindeki cin okuma diye yalvarmaya başlasa da Doktor Hakan durmayıp ezanı Kur'an'ı okumaya devam etti. Kafir, eğer kimlerden olduğunu söylemez ve bu kadının içinden çıkmazsan Allah'ın izniyle seni öldürürüm. Yeter, okuma çıkacağım, tamam. Bana kim olduğunu söyle, neden yıllardır bu kızın içindesin? Melek Hanım'ın içindeki cin artık onun bedeninden çıkmak istiyordu ama canı çok yandığı için yapamıyordu. Tek çaresi bu adam olduğunu bildiği için de ne isterse söylemeye ve onun yardımıyla bu bedenden çıkmaya karar verdi. Tabii ki de Peri'nin peşini bırakmayacaktı. Gitse bile tekrar geri gelecekti. Ben Müslüman değil kafirim. Bu kadının kızına aşık oldum. Yıllardır onunlaydım. Çıkacağım bu bedenden. Tamam artık dua okuma yeter. Cin artık bu acıya dayanamıyordu. Her ne kadar sonuna kadar savaşmak istese de yapamamıştı. Kim olduğunu tam belli etmese de Doktor Hakan'ı tatmin edecek kadar bilgi söylemişti. Daha fazlasını yapamazdı. Doktor Hakan Melek Hanım'ın da fazla zarar görmemesi için cinin bedenden çıkmasını sağlayacak duayı okumaya başladı. Birkaç dakika sonra Melek Hanım aniden midesinin bulanmasıyla ölmeye başladı. Bir süre sonra da olduğu yere kustu. Kusmasıyla içindeki cin de çıkmış oldu. Ama bu burada bitmemişti. Bir gün Doktor Hakan'dan intikamını almak için geri gelecekti. Doktor Hakan Melek Hanım'ın kusmasıyla derin bir nefes verip gereken malzemeleri odadaki dolaptan temin ederek köşedeki mindere oturdu. Ritüeliyle anne kızı koruyacak tüm duaları okumaya devam etti. Bir aksilik çıkmadığı sürece anne kız artık bu illetten kurtulmuş demekti. Neydi o gözlerindeki bakışların anlamı? Kızgınlık, kırgınlık, inat, öfke, belki de daha fazlası. Mert sırtını soğuk taş duvara dayamış Sermina'yı izliyordu. Ondan bir ara özür dilemeliydi ama nasıl dileyeceğini de bilmiyordu. Karısının gözü hep üzerindeyken onunla konuşması imkansızdı. Şu 2 gündür Asmin'i tanıyamaz olmuştu. Karısı çok değişmişti. Gözleri bile eskisinden farklı bakıyordu. Sanki o bakışlardaki aşk yeğeni hırs ve intikama bırakmıştı. Ya kendisi saçmalıyordu ya da zamanla gerçekler açığa çıkıyordu. İyi misin Delalam'ın, Keçam'ın, rahatın yerinde mi? Sermina şaşkın bir yüz ifadesiyle Sakin Hanım'a baktı. O dediği kelimeler ne demekti? Bakışlarını yanı başında oturan Dicle'ye çevirip biraz yaklaştı ve kısık sesle konuşmaya başladı. Dicle, annen ne dedi, küfür mü etti, sevdi mi? Hiçbir şey anlamadım. Dicle Sermina'nın sorusuyla gülmemek için kendini zor tutuyorken aynı durum Mert için de geçerliydi. Sermina'nın sorusunu o da duymuştu. Kardeşinin konuşmasına fırsat vermeden Sermina'nın gözlerinin içine bakarak sorusunun cevabını söyledi. Annem sana güzelim, kızım dedi Sermina. Delalamın güzelim, Keçamın da kızım demek. Sermina Mert'in ağzından duyduğu kelimelerle çok utanmış, elinde olmadan heyecanlanmıştı. O en son Mert ile tartışmamış mıydı? Neden böyle hissetmişti ki şimdi? Birkaç saniye sonra böyle hissettiği için kendini çok suçladı. Sonuçta o evli bir adamdı. Neden heyecanlanmıştı? Kalbi neden bakışları ve sözleriyle hızlanmıştı? Buna sebep neydi? Bu düşüncelerle kafasını sağa sola sallayıp mahcup bir ifadeyle Sakin Hanım'a baktı ve konuşmaya başladı. Çok teşekkür ederim Sakin Hanım. Bundan daha iyi olamazdım inanın. Her şey için çok teşekkür ederim.
Evinizin kapılarını açtınız bana ve babama. Çok sağ olun. Sakin Hanım gülümseyerek Sermina'yı başından öptü ve odadaki herkese en çok da Asmin'e uyarıcı bir bakış atıp konuşmaya başladı. Sen kızımın en yakın arkadaşıysan, burası da artık senin bir evin kızım. Bir daha sözün etme. Şimdi hepimiz çıkalım da sen biraz dinlen. Sakin Hanım'ın sözlerinden sonra herkes odadan çıkarken Mert'in adımları yavaşladı ve gözlerini Selmina'dan ayırmıyordu. Asmin de bunun farkındaydı lakin elinden bir şey gelmiyordu. Selmina da bu bakışların farkındaydı ama hiçbir şey söylemeyecekti. Kırgındı o bakışların sahibine. Nedensizce kırgın. Asmin bu duruma daha fazla dayanamayarak kocasının koluna girdi ve deyim yerindeyse onu kapıya doğru sürüklemeye başladı. Bir an önce buradan kocasını uzaklaştırması lazımdı. Akşam iyice örtmüştü madenin üzerine. Bir karanlık çökmüştü gökyüzüne. Sanki kötü günlerin habercisiydi o karanlık. Selmina herkes odadan çıkınca rahat bir nefes alıp yatağına iyice yayıldı. Ellerini açıp dualarını etti ve gözlerini kapatıp kendisini uykunun kollarına bıraktı. Mert ise konağın avlusundaki sedirde karısıyla oturuyordu. Asmin ona sarılmak, kokusunu ciğerlerine doya doya çekmek istiyordu ama Mert bir türlü kendisine yanaşmıyordu. Bunun nedenini öğrenmesi lazımdı. İçini bir telaş kaplamıştı. Yoksa o kız yüzünden kendisinden soğuyor muydu? Bu kötü düşünceler Asmin'i iyice korkuturken bir hamle daha yapıp kocasına sarılmak istemişti ama Mert dayanamayıp ayağa kalktı. Burada konuşamayacaklarını bildiğinden hızlı adımlarla odalarına doğru yürümeye başladı. Asmin de ne olduğunu anlamadan onu takip etmeye başladı. Mert kapıyı hızla açıp odalarına girdiğinde Asmin ona tezatlık yaparak sakin odaya girip kapıyı yavaşça kapattı. Kocasının neler söyleyeceğini tahmin ettiğinden ikili koltuğa oturup başını öne eğdi ve parmaklarıyla oynamaya başladı. Mert parmaklarını saçlarından sinirle geçirirken odanın içinde hızlı adımlarla volta atıyordu. Bu gece onunla konuşacaktı. İçindekileri yüzüne kusup rahatlayacaktı. Sonrası diye bir şey yoktu. Kendisi de ne olacağını biliyordu. Aniden Asmin'in önünde durup sesini sakin tutmaya çalışarak konuşmaya başladı. Asmin, seni son kez uyarıyorum. Bir daha bana yaklaşmaya çalışma. Evet, karım olabilirsin ama artık eskisi gibi olamayız. Bunu bir daha tekrarlamayacağım. Anladın mı beni? Asmin sevdiği adamdan duyduğu sözlerle yıkılmıştı. Nasıl olurdu? Kendisinden uzak durmasını nasıl isteyebilirdi? Yaşlar gözlerinden sicim gibi akarken başını kaldırıp kendisine bir yabancıymış gibi bakan kocasına baktı. Bunu benden nasıl istersin? Ben seni bu kadar çok severken nasıl uzak kalabilirim? Olmaz. Bu dediğini yapamam. Mert sinirle Asmin'in çenesinden tutup gözlerinin içine baktı ve her kelimesini bastıra bastıra konuşmaya başladı. Bunları her şeyim olan kardeşime o eziyetleri yapmadan önce düşünecektim. Dicle benim her şeyim ve herkesten önce o var kalbimde. Senden bile önce. Onun gözyaşının bir damlasını bırak bu madeni, tüm dünyayı yakarım. Anladın mı beni Asmin? Sen o kalpsiz yüzünü görememişim. Gerçek yüzünü görememişim. Ama artık her şeyi biliyorum. Bundan sonra ne yanıma yaklaşacaksın ne de bir çift söz edeceksin. Yok, ben bu hayatı çekemem diyorsan, istediğin anda babanın evine gidebilirsin. Asmin'in göz bebekleri büyümüştü. Bu kadar da olmazdı. Nasıl kendisinden hemen vazgeçebilirdi? Nasıl her şeyi bir kalemde silip atabilirdi? Sinirle ayağa kalk Mert'i kollarından tuttu ve sarsmaya başladı. Ben bunlara hak edecek hiçbir şey yapmadım. Ne yaptıysam seni sevdiğim için yaptım. Seni kıskandım. Dicle'yi bu kadar sevmeni, onunla böyle içten ilgilenmeni kıskandım. Onunla benimle olmadığın gibiydin. Hiç bilmediğin bir Mert oluyordun ve bana o yüzünü hiç göstermedin. Sen, sus, sus Asmin, yoksa hiç istemediğim şeyleri yapmak zorunda kalacağım. Artık bu odada seninle kalmayacağım. Kıskançlık ve kin dolu kalbinle sana bu oda anca yeter. Benim burada artık bir yerim yok. Belki bensiz kalınca aklın başına gelir. Mert hızla dolabına doğru ilerleyip pijamalarını ve yarın giyeceği kıyafetleri yanına aldı ve odadan hızla çıktı. Kapının önünde durup konağa göz gezdirdi ve Sermina'nın kaldığı misafir odasının yanındaki misafir odasında kalmaya karar verdi. Asmin ise odada öylece kala kalmıştı. Sermina'nın bu evde kalmasına engel olamadığı gibi bir de Mert ile kavga etmişlerdi. İçinden kendisine yemin etti. Buna neden olan herkes bedelini ödeyecekti. Mert odaya girdiğinde kıyafetlerini teknik koltuğa bırakıp sadece iç çamaşırlarını ve pijamalarını yanına alarak odadaki banyoya ilerledi. Sıcak bir duş alıp odaya geri döndü. Yatağa girip uyumaya çalıştı ama bir türlü uyuyamıyordu. Sağa döndü, sola döndü ama uykusu gelmiyordu. Ani bir kararla yatağından kalkıp çıkarttığı ceketin cebinden sigarasını ve çakmağını alıp balkona çıktı. Küçük bir sedire oturarak paketten çıkardığı sigarasını yaktı. Derin bir nefes çekip kendisini derin düşüncelere bıraktı. Sermina uykunun kollarındayken yavaşça açılan kapının gıcırdısına uyandı. Susamış bir halde ağrıyan başına inat yattığı yerden doğruldu.
Başını kapıya çevirdiğinde beyaz elbiseli, uzun saçlı bir kız gülerek bakıyordu. Selmina, haydi gel gezelim. Sen bana söz vermiştin. Birlikte fotoğraf çekecektik. Selmina duyduğu sözlerle şok oldu. Bu karşısındaki Dicle miydi? Hayır, olamazdı. Dicle yürüyemiyordu. Böyle bir şey imkansızdı. Kapıdaki beyaz elbiseli kızı dikkatlice incelediğinde onun Dicle olmadığına emin oldu. Ama bu nasıl olabilirdi? Haydi Selmina, beni kıracak mısın? Sen buradaki en yakın arkadaşım ben değil miyim? Haydi kalk o yataktan. Selmina daha ne olduğunu anlayamadan bilinci dışında yataktan kalktı. Küçük adımlarla kendisini bekleyen Dicle'ye doğru yürümeye başladı. Haydi gel Selmina. Seni kabusuna götüreceğim. Selmina gözleri kapalı yürümeye devam ederken bedeni aniden sarsılmaya başladı. Bir erkek sesi onun ismini söylüyordu. Ses çok derinlerden geliyordu. Mert, Selmina'nın odasında duyduğu ayak sesleriyle endişelenmiş, onu merak etmişti. Sigarasını söndürüp hızla ayağa kalktı ve kapıyı çok ses çıkarmayacak şekilde çalarak odadan içeriye girdi. Ay ışığının aydınlattığı odada gördüklerine inanamadı. Selmina gözleri kapalı halde kendisine doğru yürüyordu. Hemen bir karar verip Selmina'ya doğru ilerledi. Kollarından nazikçe tutup onun canını yakmadan sarsmaya başladı. Selmina bir süre sonra gözlerini açtı. Karşısında kendisine endişeli gözlerle bakan Mert'i görünce çok korkmuştu. Çığlık atacağı sırada Mert ağzını bir eliyle kapatıp onu odanın duvarına yasladı. Selmina'nın aklı karmakarışıktı. O rüyasında kapının önünde gördüğü kız çok gerçekçiydi. Sesini gerçekten duyduğuna emindi. Peki Mert'in odasında bir gece vakti ne işi vardı? Aklında binlerce düşünceyle öylece kala kalmıştı. İkisi çok yakın bir haldeydi ve gözleri birbirine bakmaktan bir türlü vazgeçmiyordu. Kalpleri nedensizce hızlı atıyordu. Mert elini yavaşça Selmina'nın ağzından çekti lakin ikisi de oldukları yerde kala kaldı. Mert Selmina'nın ağzından elini çektiği için artık nefesleri birbirlerine karışıyordu. Tıpkı Mert'in her nefes alışında aklının karıştığı gibi. Gözler yalan söyler mi? Gözler bir aşkın ateşini yakan ilk kıvılcım olabilir mi? Mert bir nefes uzağındaki kızın gözlerinde tutuklu kalmıştı. Mavi gözleri kendisinden geçmesine neden olurken teninin kokusu daha önce hiç koklamadığı bir kır çiçeğinin kokusuna benziyordu. Ve kendisi de farkında olmadan bu kokuya alışmaya başlamıştı. Selmina ise Mardin'in kızgın güneşinde yanan tenin büyüsü ve kömürden kara gözlerin müptelası oluyor, bunu bir türlü engelleyemiyordu. Ay ışığı ikisinin teninde can bulurken yıldızlar sessizce izliyordu bu garip ikiliyi. Cırcır böcekleri susmuş, Midyat ölüm sessizliğine bürünmüştü sanki. Mert Bey, siz ne işiniz var benim odamda? Selmina kanter içinde oluşumunu aldırmadan kaşlarını hafiften çatarak sormuştu sorusunu. Sesinin oldukça sert çıkmasına dikkat etmişti. Mert denilen adam kendisini ne zannediyordu? Bu saatte odasında ne işi vardı? Mert Selmina'nın ürkek bir kediden dişi bir kaplana dönüşümünü hayretler içinde izledi. Bu kız böyle olmayı nasıl başarabiliyordu? Hem bir ceylan gibi ürkek hem dişi bir kaplan gibi cesur. Aklındaki bu saçma soruları cevapsız bırakıp karşısındaki kendisinden cevap bekleyen kıza ne cevap vereceğini düşünmeye başladı. Aslında kendisi de bu sorunun cevabını bilmiyordu ve Selmina haklıydı. Bulundukları şu durum çok yanlıştı. Birisine yakalansalar bir açıklama yapamaz, çok zor durumda kalırlardı. Mert aklından geçen bu düşüncelerden rahatsız olup gözlerini Selmina'nın maviş gözlerinden kaçırdı. Bir iki adım geriledi ve kollarını birbirine bağlayarak konuşmaya başladı. Ben balkonda sigara içiyordum. Odandan ses duyunca endişelendim ve sana bakmak istedim. Kötü bir niyetim yoktu. Selmina Mert'in böyle sakin konuşmasına şaşırmıştı. Sabahki Mert ile şimdiki Mert aynı kişi miydi diye düşünmeden edemedi. Mert özür dilemek için en uygun zamanın şu an olduğunu düşünüp Selmina söze başlamadan konuşmasına devam etti. Selmina, sabah olan o konuşmamız için kusura bakma. Ben Asmin'in kardeşim o dediğin şeyleri yapabileceğine inanmadım. Belki de Asmin'e konduramadım. Dicle ile konuşunca öğrendim her şeyi. Aslına bakarsan hala inanamıyorum bu olaylara. Karımın bu kadar kötü kalpli bir kadın olduğuna inanamıyorum. Selmina başını öne eğerek dinlemişti Mert'i. Kendisi de o malum konuşmada biraz ileri gitmişti, farkındaydı. Aslına bakacak olursa ikisi de bir anlık sinirinin esiri olmuştu. Mert Bey, ben de o konuşmamızda biraz ileri gittim, farkındayım. Bu yüzden özür dilerim ama beni anlamanızı umuyorum. Dicle'yi gerçekten çok sevdim. Karınızın ona zalimce davranması beni çok sinirlendirdi. Bir de siz onu koruyunca asfalyalarım attı. Kendimi tutamadım işte. O konuşmayı hiç yapmamış sayalım, olur mu? Mert buruk bir gülümsemeyle sessizce onaylamıştı Selmina'yı. Onun nasıl bir kız olduğunu anlamaya çalışsa da bir türlü çözememişti. Belki de hiçbir zaman çözemeyecekti. Çok farklı bir kızdı ve yüreğinin güzelliğini gözlerinde görmüştü. Mert Bey, artık odamdan çıkabilir misiniz? Belki iyi bir niyetle geldiniz ama şu an burada olmanız çok yanlış.
Her an babam ya da bir başkası gelebilir. Haklısın. İyi olduğuna göre artık gidebilirim. Eğer yarın iyi olursam hep birlikte küçük bir Mardin turu yaparız, olur mu? Dicle uzun zamandır dışarıya çıkmamıştı. Onun için de değişiklik olur. Sermina, Mert'in yarın için teklif ettiği plana içten içe heyecanlansa da oldukça sakin kalmaya çalışarak cevap verdi. Tabii olur. Ben de çok merak ediyorum buraları. Hem bol bol fotoğraf çekme fırsatım olur. Tamam, o zaman sabah görüşürüz. Görüşürüz. Bu konuşmanın ardından Mert sessizce odadan çıkıp yan odaya geçerken Sermina gördüğü kabusun ve biraz önce yaşadıklarının vermiş olduğu mahmurlukla yatağına yattı. Dualarını okuduktan sonra gözlerini yarın yapacakları gezinin heyecanıyla kapattı. Uykusuz bir gecenin ardından doğan güneşe lanetler ederek üstüne giyindi Asmin. Mertsiz bir gecenin sabahından ne hayır gelebilirdi ki? Siyah şalını açık bıraktığı saçlarının üzerine örtmüş, aynada boş gözlerle kendisine bakıyordu. Şimdi ne olacaktı? Bundan sonraki geceleri Mertsiz mi geçirecekti? Bir daha onun kokusunu doya doya içine çekemeyecek miydi? Bu düşüncelerle çattı kaşlarını. Aynadaki bakışları aşık bir kadının bakışlarından, şeytani bir varlığın bakışlarına bürünmüştü. Asla ama asla Mert'i senin kaderin yapmayacağım Sermina. Mert benim ve hep öyle kalacak diye fısıldarken aynada gördüğü karartı ile içindeki sinir dalgası gittikçe çoğalmaya başlamıştı. Ne o Asmin? Bugün tersinden mi kalktın? Cinlerin tepene çıkmış. Asmin eline geçen ilk şeyi aynaya fırlattı ve makyaj masasının aynası birden tuzla buz oldu. Ervah kahkaha atarak Asmin'in arkasına geçip insan suliyetine büründükten sonra onun karşısına geçti ve pis pis sırıtmaya devam etti. Ah, yoksa kocan dün akşam seninle uyumadı mı? Asmin Ervah'ın sözleriyle onu şuracıkta yakıp öldürmek istese de yapamayacağını biliyordu. Ben sana ne dedim? Hani ikisinin karşılaşmasını engelleyecektin? Selma neden burada? Ervah yatağa uzandıktan sonra ellerini başının arkasına koyup gözlerini Asmin'e dikti. Engel olmaya çalıştım ama olamadım. Pis yalancı. Sen eğer engel olmak isteseydin olurdun. Ervah hızla yataktan kalkıp Asmin'in dibine kadar geldi ve onu arsızca süzmeye başladı. Sen de fena değilsin ama Selmina senden daha güzel. Asmin tam Ervah'a cevap verecekken odanın kapısı 2 defa çalındı. Ervah çapkın bir gülüşle görünmez olurken Asmin üzerine çeki düzen verip gelen kişinin girebileceğini söyledi. Hanımım, kahvaltı hazır. Tamam Gül, geliyorum diye seslendikten sonra boy aynasına geçip son defa kendine bir göz gezdirdi. Hızlı adımlarla odadan çıkıp avluya doğru yürümeye başladı. Merdivenlerden inerken duyduğu kahkaha sesleriyle bakışlarını o yöne çeviren Asmin, gördüğü manzara yerinde çivi gibi çakılıp kaldı. Vücudunun her yeri sinirden uyuşmaya başlamıştı. Dün kendisinin yüzüne bakmayan kocası, bugün kahvaltı sofrasında o kızla kahkahalar atarak kahvaltı yapıyordu. İçinde sönmeyen ateş daha da harlanıp yüreğini ve ruhunu yakıp geçerken bir şeyler yapması gerektiğini düşündü. Bu kızdan kurtulmanın bir yolu olmalıydı. Ama nasıl? Birilerine içindeki bu sıkıntıyı anlatmalıydı. Ani bir karar ile geri odasına dönüp kol çantasını ve ceketini aldı ve konağın büyük ahşap kapısından çıkıp halasının evine doğru yürümeye başladı. Giderken Gül'e haber vermiş, Mert sorarsa anneannesine gittiğini söylemesini istemişti. Şimdilik kocası nasıl istiyorsa öyle davranacaktı. Şimdilik. Sermina güne enerjik bir ruh haliyle başladı. Düne nazaran daha çok iyiydi. Yatakta doğrulup komodinde duran aç karnına içmesi gereken ilacını içti ve pansumanını yaptı. Odadaki küçük banyoda işlerini halledip babasının getirdiği çantadan beyaz uzun elbisesini çıkarıp giyindi. Saçını elleriyle düzeltip kendisine düzgün bir şekil şemal verdikten sonra odasından çıktı. Avluya ineceği sırada nedensizce huzursuz olmuştu. Sanki birisi kendisini izliyordu. Mert odasından çıktığında Selmina'nın merdivenlerden indiğini gördü. Sessizce arkasından ilerlerken onun tedirgin oluşunu hissedebiliyordu. Giydiği beyaz elbisesi ve açık bıraktığı saçlarıyla bugün çok güzel olmuştu. Günaydın. Selmina duyduğu sesle arkasına baktığında Mert'i gördü. Hafif bir tebessümle kara gözleri es geçip geri önüne döndü ve kalan birkaç basamağa inmeye başladı. Günaydın. Bugün biraz daha iyi misin? Evet iyiyim. Teşekkür ederim. İkisi ufak bir günaydınlaşmadan sonra sofraya oturdular. Sermina, Ali Bey ve Sakine Hanım ile sohbet ederken masaya Dicle'nin gelmesiyle herkes şok olmuştu. Kızım baban nerede? İnmedi kahvaltıya. Telefonuna mesaj atmış. Erkenden sağlık ocağına geçmek zorunda kalmış Sakine teyze. Anladım kızım. Biraz daha iyi gördüm seni. Her şey için çok teşekkür ederim Sakine teyzeciğim. Sayenizde daha iyiyim. Ne demek yavrum? Allah daha kötü günlerini yaşatmasın. Sen de benim bir kızımsın bundan sonra. Sahi kızım demişken Asmin nerede? Neden inmedi kahvaltıya? Konağın eski bir hizmetlilerinden olan Gül, Sakin Hanım o soruyu sorarken çayları tazeliyordu. Hanımının sorduğu soruyu çekingen bir cevapla cevapladı. Hanımım, Asmin hanımım çıktı. Anneannesinin evine gidecekmiş. Size söylememi istedi. Mert duyduklarıyla sinirlenmişti. Yüz kasları gerilirken elindeki çatalı son gücüyle sıkıyordu. Bu kadına neler oluyordu?
Böyle sorumsuzca nasıl davranabiliyordu? Kendisine haber vermeden nereye gidiyordu? Sermina Mert'in çatal sıkmaktan bembeyaz olmuş elini görse de bir şey söylemedi. Belli ki Asmin ona haber vermeden anneannesinin evine gitmişti. Omzunu silkip bu konunun kendisini ilgilendirmediğini düşündü ve kahvaltısını yapmaya devam etti. Saat 10'a geldiğinde Sermina tok karnına alacağı ilacı içip ilk önce kendisini daha sonra da Dicle'ye hazırladı. Gitmek için avluda Mert'i bekliyorken Dicle merakla Sermina'ya döndü. Sermina, sen cinlere inanır mısın? Yani paranormal olaylara falan. Sermina Dicle'nin sorduğu soruyla şaşırdı ve cevabı gecikmedi. Evet canım, inanırım ve severim de. Neden sordun? Hiç. Ben ve abim de çok severiz paranormal olayları. Ve o tür olayların yaşandığı yerleri. Buralarda paranormal olaylar çok olur, bilirsin. Biliyorsundur. Madem hepimiz böyle şeyleri seviyoruz, bugün seni gezdireceğimiz yer çok güzel bir yer biliyorum. Rehber sizsiniz. Benim için her yer uyar. Haydi hanımlar, çıkalım. Mert geldikten sonra hep birlikte konaktan çıkıp arabaya bindikten sonra yola koyulmuşlardı. Uzun bir yolculuğun ardından ıssız kurak bir yere geldiler. Etrafta parça parça yıkık harabeler vardı. Arabadan ilk önce Sermina indi. Sonrasında Mert'in yardımıyla Dicle'yi indirdiler. Sermina etrafına meraklı ve bir o kadar da hayran gözlerle bakmaya devam ederken Mert arabayı kilitleyip yanlarına geldi ve geldikleri yerin tarihini bir rehber edasıyla anlatmaya başladı. Burası Nusaybin. Ünlü tarihi mekanlardan biri Gırnavez, Giren Evvas'tır. Bizim insanlarımızın tabiriyle Mardin şehrinin kuzey kesiminde yer alan Cin Tepesi'dir. Tüm dünya tarafından bilinen M.Ö. 3000 yılına ait tarihi eserlere rastlanmış bir yerdir. Yapılan kazılarda M.Ö. 1500-2000 yıllarına ait, Mitenlilere ait mezarlığa ait kalıntılar bulunmuştur. Simirna şaşkın bakışlarla Mert'e bakarken Mert bir yandan yürüyor, bir yandan da bulundukları bölgeyi ve tarihini anlatmaya devam ediyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten Mekke'ye döndüğü sırada Mekke'ye varmadan Nahle adındaki bir yerde bir müddet istirahat etmiş. Namaza durduğu vakit Nusaybin cinlerinden bir kısmı Peygamber Efendimiz'in okuduğu Kur'an ayetlerini duyup dinlemişler. Daha sonra bu grup Peygamber Efendimiz ile konuşup Müslüman oldular. Peygamber Efendimiz onlara, kavmimize varınca benim imana davetimi onlara da söyleyin, onları iman ettirin diye buyurmuştur. O Nusaybin cinleri kavimlerini durumu anlatınca hepsi Müslüman olmuşlar. Bu olay Kur'an'da Cin suresinde anlatılmaktadır. Bu hadisten sonra Mekke'ye yürümüşler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Nahle Vadisi'ndeyken onun huzuruna vardıkları zaman ayeti kerime bildirildi. İbn-i Ebi Hatim radıyallahu anh'ın, Mücahit radıyallahu anh'dan rivayete göre bu cinler 7 kişiydiler. 3'ü Harran'dan, 4'ü Nusaybin'den. İsimleri Hassa, Mesa, Şasır, Masır, Eller Devanyan, Serme, El-Ahkam, Yakut El-Ahkab'dı. Bazı inançlara göre cinlerin şehri Gırvanas'taki cinlerin psikolojik ve bedensel engelleri hastalara şifa verdiği söylenmekte. Tarih boyunca cinler birçok efsane ve rivayete konu oldu. Ancak Nusaybin cinleri birçok kaynakta geçmekte. Bu kaynakların en önemlileri Kur'an'da geçen ayetler ve hadis kitabı olan Tirmizi'de geçen hadis ve en önemli İslami eserlerden biri olan Said-i Nursi'nin Risale-i Nur külliyatında da geçmekte. Her çarşamba günü bölgeden halk bir namaza gelip yağlı ekmekler pişirip ziyarete gelenlere dağıtıyor. Biz de annemlerle bir gün buraya geldiğimizde bizim gibi buraya gelenlerden birisi olan ve Nusaybin'in bir köyünde ebelik yapan bir kadınla konuştum. Bana cinlerle ilgili başından geçen şu olayı anlattı. Size onun ağzından anlatayım. Akşamdı. Evimde oturuyordum. Bahçenin avlusundan biri beni çağırdı. Ben de köylülerden biridir diye dışarı çıktım. Orada beni bekleyen adam hastasının olduğunu ve yardım istememi istedi. Ben de gerekli eşyaları alarak adamı takip ettim. Beni buraya getirdi. İlk önce çok korktum ama yerde yatan ve doğum yapmak üzere olan kadını görünce yardım ettim. Etrafımda birçok kadın vardı. Doğum bittikten sonra bana bez içinde bir şeyler verip köyün girişine kadar getirdiler. Eve gelip bezin içine bakınca bana altın verdiklerini gördüm. İşte o zaman beni cinlerin götürdüğünü anladım diye anlatmıştı. Buralarda çobanlık yapan biriyle de konuştum. Bana anlattığı olaylardan çok etkilendim. Size onun anlattığı olayı da onun ağzından anlatayım. Ben buralara koyunları otlatmaya geliyorum ama o gün karanlık çökmüştü. Bu tepeye ilk defa o akşam çıkmıştım. Buraya geldiğimde sonradan cin olduğunu anladığım bir grup halay çekiyorlardı. Beni fark ettiklerinde koşarak bana doğru geldiler. Çok korktuğum için köye kadar koşmak zorunda kaldım diye anlattı. Adamın başından geçen olayın benzeri akşam buraya gelen birçok kişinin de başına geçtiğini söyleniyor. Bununla alakalı doğruluğu tartışılacak birçok hikayenin varlığından bahsediliyor. Diğer ülkelerden pek çok ziyaretçisi olan Nusaybin için şehirde kalmaya gelen ziyaretçilerden bazılarının enteresan olaylar yaşandığı söylenmekte. Bir zamanlar burada yaşayan bir gencin de yine bu olaylardan dolayı kaybolduğu kayıtlarda bulunmakta.
ki ben bunun doğruluğuna inanıyorum. Selmina duyduklarıyla etrafına tedirgin bakışlar atarken Dicle onun korktuğunu anladı. Hep birlikte etrafı gezmeye devam ettiler. Selmina fotoğraf makinesine bol bol fotoğraf çekmiş, hatta Dicle'ye de küçük bir kurs verip çektirmişti. Havanın kararmaya yüz tuttuğu vakite kadar orada kaldılar ve artık gitme vakti gelmişti. Gerisin geri arabaya doğru yürümeye başladılar. Dicle ve Selmina arabaya bindiklerinde Selmina'nın içinde bir huzursuzluk peyda olmuştu. Ama bunu ne Dicle'ye ne de Mert'e çaktırmıyordu. Boşuna insanları korkutmanın bir anlamı yoktu. Mert etrafa son bir bakış atıp arabadaki yerini aldı. Emniyet kemerini takarak anahtarı kontağına taktı ve anahtarı çevirdi. Bunu birkaç defa daha tekrar etmesine karşın araba bir türlü çalışmadı. Mert göstergelere baktığında her şeyin tam olduğunu gördü. Arabada bir problem yoktu. Emniyet kemerini çözüp kapıyı açtı ve dışarıya çıkıp arabanın ön tarafına geçti. Ön kaputun kapağını açarak dikkatlice arabanın motorunun suyunu kontrol etmeye başladı. Selmina içinde huzursuzluğun nedenini öğrenmişti. Etrafına endişeli gözlerle bakarken istemsizce gözleri doluyordu. Muhtemelen araba bozulmuş ve burada mahsur kalmışlardı. Derin bir nefes alıp arabanın kapısını açan Selmina arabadan inerken Dicle ikisine de endişeli bakışlarla bakıyordu. Selmina'nın kalbi çok hızlı atmaya başlarken nefesi gitgide sıkılaşıyordu. Bir eliyle arabadan destek alıp çömeldi ve derin nefesler almaya başladı. Ciğerleri her nefes alışında çok acıyordu. Dicle kendisini açık kapının olduğu yere doğru ittirip başını Selmina'dan yana çevirdi ve ağlamaklı sesiyle konuşmaya başladı. "Selmina, iyi misin? Sakin ol kızım, gideceğiz birazdan. Korkutma beni hadi." Selmina arkadaşının sesini boğuk boğuk duyuyordu. Midesi bulanmaya, kulağı çınlamaya başlamıştı. Zar zor iyiyim diyebilmişti. Dicle aldığı cevapla az da olsa rahatlarken Mert sıkıntılı bir nefes vererek arabanın kaputunu sertçe kapattı. Sonra bir türlü bulamamıştı. Telefonunu çıkarıp baktığında çekmediğini gördü. Ağzından okkalı bir küfür savurup arabanın tekerine sağlam bir tekme attı. Sinirleri gittikçe bozulmaya başlamıştı. Hava neredeyse kararmışken Selmina çömeldiği yerde öylece durmaya devam ediyordu. Ayağa kalkacak gücü yoktu. Başını kaldırıp Mert'e bakmak isterken karşısında bembeyaz elbiseler içinde duran kadına annesine donuk gözlerle bakmaya başladı. "Kızım, haydi gel yanıma." Bu duyduğu ses annesine aitti, hissediyordu. İçinden bir ses kalkıp gitmesini söylüyordu. Tüm bedeni neredeyse hissizleşmişti, sağlıklı düşünemiyordu. "Haydi kızım, beni takip et. Seni çok güzel bir yere götüreceğim. Seni çok özledim, haydi gel." Selmina hipnoz olmuş gibi annesi sandığı cinin her dediğini yapmaya başladı. Bedeni uyuşsa bile yavaş yavaş ayağa kalkıp o cine doğru ufak adımlarla yürüyor, onun annesi değil de bir cin olduğunu algılayamıyordu. Dicle arkadaşının arabadan uzaklaştığını görünce bağırarak ona seslenmeye başladı. İçindeki korku gitgide büyüyordu. Selmina akşam olmak üzereyken kendilerini bırakıp nereye gidiyordu? Mert kardeşinin "Selmina nereye gidiyorsun?" diye bağırmasıyla yaslandığı kaputtan hızla Dicle'nin bağırdığı yöne doğru bakmaya başladı. Selmina'nın sendeleyerek yürüdüğünü görüp son gücüyle koşmaya başladı. Onu kolundan yakalamayı başardığında geri arabaya götürmeye çalışsa da Selmina'yı bir türlü yürütemiyordu. Betondan bir heykel gibiydi. Son çağrı olarak onu kucağına alacağı sırada Selmina'nın bakışlarıyla donup kaldı. O deniz mavisi gözler kapkara olmuş, tarif edilemez korkunçlukta kendisine bakıyordu. Nusaybin'in tepesinde işler gittikçe çıkılmaz bir hal alıyordu. Tepenin diğer ucunda koyunlarını otlatan çoban Can, biraz kestirmek için yere uzanıp sırt çantasının üzerine başını koyacağı esnada Selmina'nın tehlikede olduğu cinleri tarafından kulağına fısıldandı. Duyduklarıyla kaşlarını çatan çoban hızla ayağa kalkıp koyunlarını toparladığı gibi Selmina'nın olduğu tarafa doğru hızla yürümeye başladı. O kızı bir an önce bulmalı ve onun içindeki iblis ruhlu cinin şerrinden kurtarmalıydı. Bu tepede yüzyıllardır Müslüman cinler vardı. Kafir olanlarının gelmesi çok sık yaşanan bir durum değildi. O kız neye bulaşmıştı da kafir bir cinle bu tepeye gelebilmişti? Yaklaşık 10 dakika yürüdükten sonra ilk önce siyah araba, ardından da Selmina ve Mert görüş alanına girdi. Köpeklerine komutu verip sürüsünü onlara emanet ettikten sonra hızlı adımlarla Selmina'nın yanına gitmeye devam etti. Selmina saatlerdir kendinde değildi. Deniz gözleri zifiri gecenin siyahına bürünmüş, karşısındaki adama yani Mert'i öldürecekmiş gibi bakıyordu. Aniden duymaya başladığı fısıltılarla kömür karası gözleriyle etrafına bakmaya başladı. Selmina'nın gördükleriyle korkudan nefes alışverişi hızlanmaya, vücudu titremeye başlamıştı. Büyük bir tehlikenin içinde arafta kalmıştı. Aslında korkan kendisi değil, içindeki kafir cindi. Nusaybin'in tepesinde yaşayan Müslüman cinler birer birer Selmina'nın etrafında toplanıyor ve onun içindeki cine her an saldıracakmış gibi kızgınlıkla bakıyorlardı. Çoban Can, nihayet Selmina'nın yanına geldiğinde kendisine yardım etmeleri için çağırdığı Müslüman cin arkadaşlarından çoktan gelmiş olduklarını gördü.
Mert'in hiçbir şey anlamaması için hemen onun yanına gidip meraklı bir hal takınarak onunla konuşmaya başladı. "Hoş gelmişsiniz ağam. Hayrola bu saatlerde buralarda ne işiniz var?" Mert Sermina'nın simsiyah gözlerine baka kalırken yavaşça o kara gözlerin etkisinden çıkması halinde olan sesin sahibine doğru döndü. Kendisine meraklı bakışlarla bakanın bir çoban olduğunu gördüğünde sevinmişti. En azından karşısındaki bunları iyi bilen biriydi. "Hoş buldum kardeşim ve arkadaşını buraya gezmeye getirdim ama arabamız bozuldu, mahsur kaldık. Ben arabanın tamirinden çok az anlarım. Bir de ben bakayım izin verirsen." Mert belki bir umut yapar düşüncesiyle arabanın şoför koltuğuna oturdu. Tam kaputun açma tuşuna basacağı sırada ani bir mide bulantısı ve baş dönmesiyle olduğu yerde istifra edip bayıldı. Arka koltukta oturan Dicle ise saatlerdir baygın bir halde öylece yatıyordu. Artık Çobancan ile Sermina baş başa kalmıştı. Mümin cinlerin sayısı gitgide artarken Sermina'nın titremeleri de aynı orantıda artmaya başladı. Artık yerinde duramıyorlardı. Her an yere düşebilir ve kendine zarar verebilirdi. Çobancan Sermina'nın karşısına geçerek meydan okuyan bakışlarını o kara bakışlara sabitleyerek konuşmaya başladı. "Ey kafir! İçinde bulunduğun insanoğlundan ne istersin? Hemen çık o kızın içinden. Yoksa azapların en büyüğünü yaşatırım sana. Hey aciz insanoğlu! Sen ve cin arkadaşların beni rahat bırakmazsanız burayı cehenneme döndürürüm. O kız benim." Çobancan Sermina'nın içindeki cinin kendisine meydan okumasına çok sinirlenmişti. Son bir defa uyaracaktı. Eğer dediklerine uymazsa günah elden giderdi. Kendisini azap içinde yakıp yok ederdi. "Seni son defa uyarıyorum. O kızın içinden çık. Yoksa ben seni çıkarmasını bilirim. İstediğini yap. Çıkmayacağım." Çobancan Selma'nın içindeki cinin meydan okuma sözlerinin ardından arkadaşlarına gözleriyle durmalarını tembihledi. Hemen ardından Selmina'yı kollarından sertçe tutup yere yatırdı. Gözlerini kapatıp kulağına eğildi ve dua okumaya başladı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele çektikten sonra Ayet-el Kürsü'yü, Felak'ı okudu. "Sus, sus, okuma. Seni öldüreceğim, okuma." Sonrasında Felak'ı 2 kez daha okudu. "Sermina'ya işkenceler çektireceğim. Onu öldüreceğim." Sonrasında ise çoban Nas ve Felak surelerini tekrar tekrar okumaya devam ederken "Cin kız benim, onu bırakmam." dedi ve sonrasında tekrar bir Nas suresini okudu. Çobancan 3 Felak, 3 Nas, bir defa da Ayet-el Kürsü surelerini okuduktan sonra korkusuz ve hatta alay edercesine Sermina'nın gözlerinin içine baktı. Sermina'nın içindeki cin nefret ve intikam dolu bakışlarla kendisini izliyordu. "Acı çektiğini biliyorum. Daha fazla dayanamayacaksın. Çık bu bedenden. Allah'ın sana verdiği bu canı aldırtma bana. Çıkmayacağım. Bu kız benim. Anladın mı? Benim." Can Sermina'ya daha fazla zarar gelmemesi için son çare olarak çevresine toplamış ve kendisinden işaret bekleyen arkadaşlarına baktı ve konuşmaya başladı. "Ey mümin cin kardeşlerim! Bu kafir Sermina kardeşimizin içinden çıkana kadar azap çektin. Eğer ki içinden çıkmayı reddederse acımadan alın canını." Can Çoban gözlerini bir dakika olsun Sermina'dan ayırmadan geriye doğru birkaç adım atıp ve olacakları izlemeye başladı. Mümin cinlerden en güçlüleri Sermina'nın yanına gelerek içindeki kafir cini azap çektirmeye başladılar. Akşamları sessiz sedasız olan bu tepe, bu akşam Sermina'nın acı çığlıklarıyla yankılanıyordu. Sessizliği bir bıçak gibi kesiliyordu. Ne kadar zaman geçti bilmek imkansızdı ama neredeyse şafak sökmek üzereydi. Birkaç saat uğraşmalarının ardından Çobancan ve Mümin cin arkadaşları Sermina'nın içindeki cini yakıp öldürmüşlerdi. Çobancan, Sermina'ya yan çevirerek kusmasına yardımcı oldu. Sonunda başarmışlardı. Bedeni halsiz düşen Sermina son defa öldükten sonra yere uzandı. Gözleri istemsizce kapanırken Can ilk önce arabanın ön kapısını açtı ve onu kucaklayarak şoför koltuğunun yanındaki koltuğa oturttu. Tam arabanın kapısını kapatacakken onu görmüştü. Kaderini simsiyah saçlı, yazması boynuna kaymış, peri gibi güzel o kızdı. Bakışlarını dakikalardır bir türlü ondan alamazken, köpeklerinin havlama sesiyle kendisine gelen Çobancan, kapıyı kapatmadan uzanarak kaputun açma tuşuna bastı ve yavaşça kapıyı kapattı. Arabanın motorunu kontrol ettiğinde her şey normal olduğunu gördü. Arabayı bozanın kafir cin olduğunu anlaması çok uzun sürmemişti. Kaputun kapağını yavaşça kapatıp son bir defa siyah saçlı peri güzeyine baktı ve koyunlarının yanına doğru yol almaya başladı. Saat sabah 9 civarıydı. Mert başının zonklayarak ağrımasıyla açtı gözlerini. İlk önce nerede olduğunu anlamasa da gözlerini birkaç defa açıp kapadıktan sonra arabada olduklarını anladı. Ne ara buraya gelmişti? O dün gece gelen çoban neredeydi? Sermina neden öyle garip bir hale bürünmüştü? Mert burnuna gelen çiçek kokusuyla başını yan tarafına çevirdiğinde Sermina'yı gördü. Sarı saçları koltuğun her köşesine dağılmıştı. Bu kızla kendisine çeken güçlü bir bağ hissediyordu. Bu duyguyu karısı Asmin bile hissedememişti. Çok farklı bir şeydi.
Anlatılmayan ve sadece kendisinin hissedebildiği bir şey. Sermina'ya daha fazla bakarsa aklının karışacağını bildiğinden hızla önüne döndü ve emniyet kemerini takarak arabayı yeniden çalıştırmayı denedi. Kontaktaki anahtarı çevirdiğinde arabanın çalışmasıyla derin bir rahatlama hissi tüm benliğini sardı. Artık eve geri dönebilirlerdi. Tam gaz basarak gideceği sırada aklına gelen fikirle kendi emniyet kemerini çözüp Sermina'ya doğru eğilerek onun kemerlerini bağladı. Kendi kemerini tekrar bağlayıp gaza bastı ve konağa doğru yol almaya başladı. Aklında ise biraz önce gereğinden de yakın olduğu Sermina vardı. Sermina sarılmaların etkisiyle açmıştı gözlerini. İlk önce nerede olduğunu anlayamasa da arabanın içinde yol aldığını birkaç dakika sonra anlayabilmişti. Yerinden biraz da olsa doğrulup elleriyle saçlarını düzeltti. Bu arabaya nasıl geldiğini hatırlamıyordu. Muhtemelen Mert taşımıştı. Bu düşünceyle pembe yanakları mümkünmüş gibi daha da çok kızarmaya başladı. Mert yanında hissettiği hareketlilikle Sermina'nın uyandığını anladı. Ona yandan bir gülüşle bakıp konuşmaya başladı. "Günaydın Sermina, rahat uyudun mu?" "Günaydın. Evet uyudum da ben bu koltuğa nasıl geldim?" Mert dün gece yaşanan anlar gerçek miydi? Yoksa bir hayal mi olduğunu bilmiyordu. Aklı çok karıştı ve bazı şeyleri anlamlandıramıyordu. Bu nedenle Sermina'ya yalan söylemeye karar verdi. "Ben taşıdım seni. Dicle'yi de arka tarafa boylu boyunca yatırdım rahat etsin diye." "İyi yapmışsın. Rahat etsin tabii." İkisi ara ara konuşarak birkaç saat sonra konağın olduğu sokağa gelmişlerdi. Sermina babasını, Mert de annesini arayarak olanları üstünkörü anlatıp önceden herkesi yatıştırmışlardı. Konağın kapısından içeri girerken Dicle yeni uyanmıştı. Tekerlekli sandalyesinde gerinip elleriyle gözlerini ovuşturdu. Sakine Hanım, Murat Bey ve Ali Ağa olanları endişeli bir halde karşılamışlardı. Mert, Dicle ve Sermina'nın açıklama yapmasına fırsat vermeden açıklamayı kendisi yaptı. "Musa Binci'nin tepesine gittik. Dönecekken arabamız bozuldu. Tüm gece orada kaldık. Sabaha doğru uyanıp arabaya baktım. Küçük bir kablo sorunu olmuş. Tamir ettim ve geldik. Size ulaşamadık çünkü telefonlarımız çekmiyordu. Oğlum sağ salim döndünüz ya, gerisi önemli değil." Sakine Hanım'ın yüreğindeki kor soğumuştu. Kendisi de kocası da bütün geceli yüreğinde evlatlarını beklemişlerdi. "Annem izin verirseniz çıkalım biraz uyuyalım. Hepimiz çok yorulduk." Mert bu sözlerinin ardından birkaç adım atmıştı ki karşısına dikilen ve kendisine sinirli gözlerle bakan karısı Asmin ile adımları durdurdu. "Hoş geldiniz Mert ağam. Nasıl? İyi eğlenebildiniz mi?" Mert Asmin'in imalı ses tonundan hiç hoşlanmamıştı. Birkaç adımla yanına gidip karşılarına daha da çatarak konuşmaya başladı. "Benimle nasıl böyle konuşursun? Kendine gel. Yoksa ben getirmesini bilirim." Asmin bütün gece içindeki kuşkuyla odasında Mert'in gelmesini beklemişti ama Mert gelmemişti. Ne o, ne Dicle, ne de Sermina denilen kız yoktu. Bunun sinir ve kıskançlığının vermiş olduğu asilik vardı üzerinde. Bir adım da olsa kocasına doğru attı. Başını dikleştirip meydan okuyan bakışlarla kocasının gözlerinin içine bakmaya başladı. "Ben senin karınım Mert ağam. Bana hesap vereceksin. Hesap vereceksiniz." Konakta Asmin'in sözleriyle buz gibi bir hava ve sessizlik hakimdi. Bu sessizlik kopacak kıyametin habercisiydi.